deyiz. Canelo Alvarez Dimitri Bivol maçı tamamlandı. Maçı kazanan Dimitri Bivol oldu. Öncelikle sakin olun. Her soruya cevap vereceğim teker teker. Yalnız şunu unutan bazı arkadaşlar var. Bu boks iki yumurtadan biri kırılacak. Birinden biri zaten yenilecekti. Bu Canelo Alvarez de olabilirdi. Dimitri Bivol de olabilirdi. Burada boksta şöyle bir şey var. Öncesinde yorumlar yaparız ama kimin net bir şekilde kazanacağını söyleyemeyiz. Tabii bir oran koyabiliriz. İşte örnek vereyim, benim koyduğum gibi %85 %90 Canelo Alvarez kazanır dedim. Söylediğim sözün arkasındayım. Bu maçtan bir nakavt çıkmaz dedim. Çıkmayacak dedim. 12 round boyunca sürer dedim. Canelo Alvarez de dayanıklı. Dimitri Bivol de dayanıklı. Eğer ki dedim bir nakavt gelecekse Canelo Alvarez'den gelir dedim. Söylediğim sözlerin yine arkasındayım. Dimitri Pivol'a gelince Dimitri Pivol ile ilgili söylediğimi de söyleyeyim. Bazen beni eleştiren arkadaşlar var. O yüzden bu açıklamayı yapma gereksinimi duydum. Dimitri Pivol ile ilgili şunu söylemiştim. Dimitri Pivol akıllı boks yaparsa, Canelo Alvarez'i yanına sokmazsa, uzakta tutarsa, Canelo Alvarez'e full konsantre kilitlenirse, dikkatli bir şekilde Canelo Alvarez'in her attığı yumruğa cevap verirse bu maçı Dimitri Pivol'ün kazanacağını da söylemiştim. Bazı rakipler var demiştim. Bazı boksörler var rakipleri karşısında devleşiyor demiştim. Bunlardan bir tanesi de Dimitri Pivol oldu. Canelo Alvarez karşısında devleşti. İyi maç çıkardı. Yani burada şöyle bir şey var. Nasıl söyleyeyim? Bazı arkadaşlar şunu söylüyor. Sen işte böyle demiştin hocam, işte böyle oldu. Yani olabilir. Boksta bu var. Yani ben kain değilim yani. İlla örnek vereyim, Canelo Alvarez kazanacak dediğimde Canelo Alvarez kazanacak diye bir şey yok. Ha, Dimitri Pivol de kazanabilir dedim. Canelo Alvarez ama bir oran koydum. Oranda da Canelo Alvarez'i söyledim. Bir kişi gösterecektim. O da Canelo Alvarez oldu. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Herkesin bakış açısı farklı. Benim mesela boksörlere, maçlara bakış açım farklı. Ben ne yapıyorum? Öncesinde boksörle ilgili konuşurken o boksörlerin daha önceki maçlarını izlediğim için, tanıdığım için ona göre yorum yapıyorum. Doğal olarak burada da benim düşünceme, benim boks anlayışıma göre burada bir tık Canelo Alvarez daha öndeydi. Ama şu bir gerçek. Mesela her maç öncesinde de şunu söylüyorum. Bir boksör tecrübeli olabilir. Tecrübe maç da kazandırır. İyi boksör de olabilir. Ama bir yerde de şöyle bir şey var. Yani performansı, ringe geleceği performans, her zaman söylüyorum, benim için önemli diyorum. Çünkü eğer ki çalışmadan gelmişse doğal olarak yani nasıl söyleyeyim, kondisyonlu değilse rakibini nasıl yenecek? Ben ne kadar o boksör iyi olursa olsun veya tecrübeli olursa olsun, eli gitmezse, kolu gitmezse, yumruklara çıkmazsa doğal olarak rakipleri karşısında iyi bir sonuç elde edemez. Şimdi arkadaşlar, siz de sorularınızı sorun. Soru cevap şeklinde ilerleyelim. Bu maçla ilgili sizin düşünceniz nedir? Bu maçla ilgili sizin yorumunuz nedir? Yorumları alalım. Ona göre ben de açıklama yapayım. Kendi açıklamamı yapayım. Çünkü bu konuyla ilgili çok fazla yorum geliyor. İşte yanlış analiz yapıyorsun. Gelsin arkadaşlar, düşüncelerinizi söyleyin. Maçla ilgili düşünceniz, bu maçla ilgili nasıl? Bir saniye şurada siz sorularınızı sorun, ben cevaplayacağım. Selam hocam. Kilo Canelo'yu biraz hantalaşmış. Pivot eze eze kazandı. Canelo kötü olduğu için değil, Pivot ondan daha iyi olduğu için. Şimdi arkadaşlar, yani Pivot bu konuda şimdi ben yine konuşacağım. Yani doğal olarak Canelo Alvarez'e karşı insanlarda artık bir şey oluşmuş. Yani oluşmasının sebebi de şu, ben size söyleyeyim. Bu Gennady Golovkin'in hakkının yenmesi veya Erislan Dilara'nın, yine bunun gibi birkaç boksörün Canelo Alvarez'e karşı insanlarda şey oluşmuş. Böyle bir antipatim oluşmuş. Yani bunun gibi bir şey derler. Yani bir irilti oluşmuş. Doğal olarak sanki insanlar Canelo Alvarez'e içten içe çok kızgınlar.
Yani birilerinin hakkını yiyerek bir yerlere geldi gibisinden çok kızgınlar. Şimdi eze derken tamam, Canelo Alvarez'i bu maçta yendi. Bunu kabul ettik yani. Dimitri Bivol iyiydi. Bu maça iyi hazırlanmıştı. Canelo Alvarez'e karşı bariz bir şekilde de üstündü. Bunu kabul ettik zaten. Bundan örnek vereyim. Bu konuda hemfikiriz. Dimitri Bivol bu maçta üstündü. Canelo Alvarez'e karşı da galip gelen Dimitri Bivol galip geldi. Bunda hemfikiriz zaten. Dimitri Bivol bu maçı hakkıyla kazandı. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi bir anda da Canelo Alvarez'i bir maçta, yani işte bu maçı kaybetti işte Canelo Alvarez. Ya Canelo Alvarez'in boksu güzel. Canelo Alvarez güçlü bir boksör. Canelo Alvarez teknik bir boksör. Canelo Alvarez dövüştüğü zaman çok iyi işler yapan bir boksör. Ama bazen de Canelo Alvarez bazı boksörlere karşı da dövüşemiyor. Bu da bir gerçek yani. Eristanlılara, böyle kaçak boks yapanlara örnek vereyim. Böyle fizikmen onun yanına yaklaştırmayanlara, onlarla boks yapamıyor, dövüşemiyor. Ha bu maçta şimdi Canelo Alvarez dövüşemedi değil. Bu maçta performansı kötüydü. Yani bu maça iyi hazırlanmamış. Yani nedir? Mesela işte Canelo Alvarez'in son zamanlardaki açıklamalarına bakarsanız zaten kafa uçuktu Canelo Alvarez'de. Nasıl uçuk? İşte Oleksandr Usyk'i yenebilirim diyor. Onunla benim aramda bir kilo ayarlayın. O kiloda onunla mücadele dövüşebileceğine inanıyorum diyor. Ediyor. Onu yenebileceğine inanıyorum diyor. Yani buradan anlayın. Zaten konsantresi yerinde değil. Zaten maç esnasında da Canelo Alvarez'den siz kolay kolay bir fent, bir aldatma veya o meşhur yumruklardan böyle belleriyle çıkıyordu her yumruğundan. Bunu gördünüz mü? Görmediniz. Olduğu yerde kaldı. Düz bir boks yaptı ve yenildi. Yani doğruya doğru. Şimdi bazı arkadaşlar şey diyor, hocam diyor, sen diyor bazı şeyleri söyledin. Evet söyledim. Söylediğim şeylerin arkasındayım. Ben yine söylüyorum. Yani yarın öbür gün maç olsa ben yine aynısını diyeceğim. Şimdi yarın öbür gün yine olsa, ben Canelo Alvarez Dimitri Bivol rövanş maç olsa ben yine şunu söyleyeceğim, yani doğruya doğru. Canelo Alvarez'in yine şansı var. Yani yenebilecek kapasitede bir boksör Dimitri Bivol'ü de. Ama Dimitri Bivol'ün de var şansı. Yani ortada bir maç. Ortada bir maç. Yani biz şunu gördük. Canelo Alvarez performans olarak kötü olduğu maçlarda genelde gidiyor. Ama mesela Erislandı Lara gibi boksörler, Canelo Alvarez gibi boksörler, pardon, Erislandı Lara, Floyd Mayweather gibi boksörler, Canelo Alvarez iyi de olsa Canelo Alvarez'i geçebiliyor. Çünkü ayakları iyi, kendilerine vurdurtturmuyorlar. Her yerde attığı yumruklardan, o güçlü yumruklarını Canelo Alvarez'in boşa çıkartıyorlar. Doğal olarak Canelo Alvarez de yani boksunu göstertemiyor. Göstertemediği gibi de yeniliyor zaten. Maçta Canelo değildi. Fen iskip yoktu. Hoş geldin Wolfman. Şimdi yavaş yavaş arkadaşlar geliyor. Büyük bir ihtimal biraza doğru, yani gittikçe sayı artacaktır. Şimdi maçla ilgili arkadaşlar, bugün çok yorum yapan arkadaşlar oldu. Şimdi istediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. Hepsini hiç yorulmadan, sıkılmadan cevaplandıracağım. Canelo Alvarez doğal olarak, şimdi Canelo Alvarez Dimitri Bivol maçında ısrarla Canelo Alvarez rövanş maçını istiyor. Dimitri Bivol'ün de işte bazen mesela şunu diyorum. Canelo Alvarez'in de bazen de içten içe düşündürdüğü konu şu. Mesela Edeoğlu de. Yani Dimitri Bivol böyle sakin gözüküyor. Yani böyle sakin, her şeyden habersiz, saf, masum biri gibi gözüküyor ama bir o kadar da akıllı Dimitri Bivol. Mesela e, şeyle ilgili, rövanşla ilgili böyle durdular. Bir açıklama yaparken Edion de şok oldu yani. Rövanşı sorduklarında böyle etti. Yani Edion'den özür diliyorum. Canelo'dan özür diliyorum. Gennady Golovkin'den özür diliyorum. Onların dedi planlarını bozdum. Büyük bir ihtimal yani rövanş yapacağız dedi. Yani rövanşa da zaten hazır. Yani Canelo Alvarez'de rövanşa da Dimitri Bivol kafa olarak hazır. Abi ben Usyk'le Canelo maçında Canelo'ya hiç şans veriyor musun? Şimdi bu maçı izledim, hiç vermiyorum da. Ya zaten Usyk'le maçına zaten şans vermiyordum ki ben. Yani Dimitri Pivol'u geçemedi ki, yani Oleksandr Usyk'i geçsin. Nasıl geçecek Oleksandr Usyk? Hareketli boks yapan, uzun kollara sahip,
mücadeleci, savaşçı, mesafede dövüşen akıllı bir boksör yani. Canelo Alvarez yani biraz uçtu yani uçtu artık uçtu. Ne konuştuğunu ne yaptığını bilmiyor. Zaten ring içerisinde de işte Dimitri Bivol işte yukarı kaldırması falan yani şunu gösteriyor. Ben güçlüyüm. Ben çok güçlüyüm. İşte nasıl söyleyeyim? Bu gibi şeyler yani bu gibi şeyleri ben sevmem. O Canelo Alvarez'in yaptığı olayı. Madem güçlüsün, gücünü yumruklarına yönlendir ve rakibine yumruk vursaydın Dimitri Pivol'e. Yani bence zaten ring içerisinde de belliydi. Konsantrasyonu, dikkati, her şeyi kötüydü yani bu maçta. Tabii biz bunu deyince de şöyle bir şey oluyor. Bazı arkadaşlar da yani hayır diyor hocam diyor. Canelo Alvarez kötü değildi. Dimitri Pivol çok iyiydi diyor. Tamam Dimitri Pivol iyiydi. Yani dersine iyi çalışmış, inanmış, iyi gelmişti maça. Konsantre olarak psikolojikmen de yani o kadar baskıya karşı örnek vereyim etki altında kalmadı. Şimdi Dimitri Pivol'un yerine birisi örnek vereyim sen veya ben kendimi koyalım. Yani onun yerinde biz olsak şahsen nasıl olurduk? Canelo iyi boksör lakin istediği gibi hiçbir zaman efsane olamayacak. Yani Canelo Alvarez'in bu bazı maçlarındaki o yaptıkları doğal olarak aynen öyle yani Canelo Alvarez'i efsane olmaktan alıkoyabilir. Her 1.23 saniyede Şimdi bir şey diyecektim. Aklımdan gitti. Dur. Canelo bundan sonra ancak Adem Kılıç ile çıkabilir. Şimdi bakın arkadaşlar yani bir maçla bir boksör öldürmeyin. Yani bir maçla bir boksörü öldürmeyin. Bir maçla bir boksörü çok yukarılara çıkarmayın. Şimdi örnek vereyim. Genelde şöyle bir şey vardır. Fanlar bir maç kazanır o boksörü ayyuka çıkartır. Bazen dibe vurdurur. Yani bir boksör bir maçla veya iki maçla ölçülmez yani. Bazen şöyle bir şey var. Mesela Canelo Alvarez'in de iyi olduğu dönemleri hatırlayın. İyi maçlar yaptığı dönemleri. Kötü maçları da oldu. Yenildiği maçlar da oldu. Kazandığı maçlar da oldu. Yani her şeyden önce her şeyi bir kenara bırakalım. Bu adamın 39 tane knockout'la kazandığı maçı var yani. Her şeyi tamam kabul edelim işte bundan önceki puanla aldığı maçları ama bu maçları şey yapamazsın yani bunlara bir şey deme şansın yok. Yani bu adam güçlü bir adam Canelo Alvarez. Doğruya doğru güçlü vurduğu zaman da rakiplerini indiren bir isim tutturduğu zaman. Abi bizim Türk milletinde bir şey olmaz. Hemen boksörü dibe gömüyorlar. Yazık bunların kafasına. Yani öyle arkadaşlar. Mesela örnek vereyim. Düşün. Bir maçta e, Canelo Alvarez'in yerine sen kendini koy. Canelo Alvarez'in yerine sen dövüşüyorsun. Düşün dünyada birçok boks fanı hayranım var. O kadar maçları kazandın. Seni hep yukarılara çıkarttı. Bir maçta seni dibe vurdular. Bu olmaz yani. Bu olmaz. Yani Canelo o gün kötüydü. Ben yine söylüyorum performans olarak kötüydü. Bazı arkadaşlar diyor ki Canelo kötü değildi. Dimitri Pivol çok iyiydi diyor. Yani Dimitri Pivol çok iyiydi diyor. Yani tamam Dimitri Pivol iyiydi. Bunu zaten kabul ettik. Bunu yine söylüyorum. Papağan gibi tekrarlamayayım. E, aynen öyle. Yani Canelo Alvarez kötü bir boksör değil. Bunu kimse yani Canelo Alvarez'in kötü boksör olduğunu kimse söyleyemez. Yani bence Canelo kendinden fazla güvendi. Pivot'u küçümsedi. Aynen öyle. Bilmezler güzel yorum yaptı. Yani bence de Canelo Alvarez Dimitri Pivot'u rahat geçeceğini düşündü. Rahat geçeceğini düşündü. Yani baktı ki her şey onun aleyhinde. Kendi evinde, kendi yuvasında. Yani dedi hakemler de zaten puan olarak onu görmeyecekler. Bana maç verirler. Dimitri Pivol'ün de bu şekilde Canelo Alvarez'e kitleneceğini, bu şekilde inanacağını, kararlı olacağını Canelo Alvarez düşünemedi. Doğal olarak karşısında bir baktı ki çok farklı bir Dimitri Pivol var. Farklı dediğim fizik olarak zaten iyi antrenmanlı olduğu Dimitri Pivol'ün fiziğinden de belliydi zaten. O omuzlarından, işte kollarından, her şeyinden belliydi yani. İyi çalışmış, sağlam çalışmış.
Yani bu maça inanarak gelmiş zaten. İnanarak gelmiş. Ama şu bir gerçek. Doğrusunu söylemek gerekirse bazı gerçekleri konuşalım. Bu gerçeklerde ne? İyi yayınlar. Sağ ol kardeşim. Abi biraz işim var. Bittiğinde gelirim. Yetişebilirsem. Tamam kardeşim. Şimdi Dimitri Pivol'ün yerinde siz olun. Tamam bu zamana kadar maç aldınız. 18-19 maç aldınız. Canelo Alvarez gibi dünya starı bir boksörle dövüşeceksiniz. Dünyanın en iyi boksörlerden bir tanesi. Gündemde olan boksörlerden bir tanesi. Doğal olarak o maça giderken düşünürsünüz. Şimdi basın konferansını yapıyorsunuz. Herkes bağırıyor. Canelo, Canelo, Canelo. Düşün. Normal bir mikrofon bile size uzattığında. Yani bir de şunu düşünün. İşte basın konferansı yapıyorsunuz yine. Binlerce insan aynı anda Canelo'yu destekliyor. Canelo diye bağırıyor. Bunu da geçtik. Ring yürüyüşünde önden siz geliyorsunuz, yuhalanıyorsunuz. Örnek vereyim size. Yuhalıyorlar. E, Yeri geldi belki de hakaret ediyorlar. Canelo da geldiğinde işte devasa şölen, devasa şölen işte ışıklar, örnek vereyim alevler, her şey. Doğal olarak bunlar da yani bazen boksörleri psikolojikmen etkiliyor. Mesela Billy Joe Saunders gibi bir boksör bile bundan etkilendi. Doğruyu söylemek gerekirse ilk 2 round, 3 round tutuk dövüştü. Mesela boksörlerin geneli mesela Canelo Alvarez'de dövüşenler bu şekilde oluyor yani. Dimitri Pivol da az çok bu şekilde oldu ama çok fazla etkilenmedi. Etkilenmesinin sebebi de şu. Dimitri Pivol iç dünyasında çok güçlü bir isim. Yani içinde güçlü yani. Kararlı bir isim. Bu yüzden Canelo Alvarez'in o psikolojik baskılarına örnek vereyim her konuda bir nevi büyük bir savaş verdi. Bu savaşı da gerçekten kazandı. Pivol şahsımca tam bir Iceman. Selamlar hocam, iyi akşamlar. Aleykümselam, hoş geldin. Arkadaşlar şimdi siz sorun, ben cevaplayayım. Ben susayım sürekli, ben konuşmayayım. Biraz da sizin yorumlarınızı alalım maçla ilgili. Düşüncelerinizi alalım. Artık bana bugün yapılan yorumlardan sonra her türlü soruyu şimdi burada sorabilirsiniz. Beni eleştirebilirsiniz. Yanlış yaptığım analizleri eleştirebilirsiniz. Bunda hepsine açıklık getireceğiz bu yayında. Hocam maçtan sonra Hocam maçtan sonra soyunma odasındaki Pivol takımının kutlamalarını izledin mi? Yok, izlemedim. 75 kiloda olsaydı ne olurdu acaba? Bilmiyoruz. Şimdi şimdi bir saniye. Ama maçtan sonra gerçekten bak yani büyük bir sevinç vardı aslında hocalarla falan aralarında. Rövanşta Canelo alır mı? Rövanşta Canelo alır mı? Şimdi Dimitri Pivol'un şu maçından sonra ben şunu deme şansım yok. Bu maçı Canelo Alvarez artık hani alır deme şansım yok şu performansını gördükten sonra. Ama şunu diyebilirim. Canelo Alvarez Dimitri Pivol maçı benim için bundan sonra %50-%50'dir. Çünkü Canelo Alvarez'in artık inişli çıkışlı performansına güvenmediğim için, eğer ki sabit bir performansta kalsa Canelo Alvarez'e güvensem yine bir şey söylerim. Ama şu performansından sonra Canelo Alvarez Dimitri Pivol rövanşı benim için %50-%50'dir. Kimin kazanacağı hiç belli olmaz. Ama şunu diyebilirim. Rövanş maçı Canelo Alvarez'in için ilk maçtaki gibi olmayacak. Bu rövanştan Canelo Alvarez ders çıkartacak. Bu rövanşa da Canelo Alvarez çok sağlam gelecek. Dimitri Pivol'u bu aldığı galibiyet şımartırsa veya Dimitri Pivol bu aldığı galibiyetten sonra biraz disiplininden ödün verirse bence çok büyük hata eder. Bence Dimitri Pivol ilk maça nasıl hazırlandıysa ciddiye alıp konsantre, dikkatli bir şekilde o şekilde çalışsa ikinci maça da aynı şekilde gelmesi lazım ki Canelo Alvarez'den ikinci maçı da alsın. Yoksa rövanştan sonra bir rahatlık çöker. Ben yine Canelo Alvarez'i yenerim gibisine ringe gelirse
Yani o rahatlıkla ringe gelirse karşısında da çok farklı bir Canelo Alvarez bulursa performans olarak üst seviye yani level atlamış bir Canelo Alvarez bulursa işte o zaman Dimitri Pivol'ün işi yine söylüyorum zor. Canelo hakemlerden parayı geri almış mıdır? Arka plana ne döndü çok merak ediyorum. Karar geç açıklandı. Bilmiyoruz. Artur'la olası bir Canelo maçı bence Canelo knockout olur. Bu performansla Canelo Alvarez'i Artur Beterbiev döver. Gennady Golovkin yener. Bak söyleyeyim bu şu performansıyla. Şu performansıyla kim ile çıkarsa çıksın Canelo Alvarez yenilir. Her horoz çöplüğünde öter. Canelo orta siklete geri dönmeli. Şimdiki haliyle Avni bile yener Canelo'yu. Aynen çok yani performans olarak çok kötü. Bir saniye. Bence 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 Canelo için dün tek başarı yıkılmamasıydı. İyi dayandı. Teddy Atlas açıklaması nakalt edebilirdi. Teddy Atlas açıklaması nakalt edebilirdi. Belki risk almak istemedi. Belki de bu önemli. Milli günlerinde Canelo'ya bunu yapmak istemedi. Katılıyor musun bu açıklamaya ağabey? Şimdi nakavt etmek istemedi. Yani niye nakavt etmek istemesin ki? Yani bir süperstar örnek vereyim. Dünyanın yıldız gördüğü bir boksörü niye nakavt etmek istemesin? Daha çok ünlenir. Daha çok örnek vereyim. Ama şu bir gerçek. Nakavt etmeye gitseydi belki galip gelemeyecekti. Ama nakavt etmeye gitmedi. Sadece kazanmak için mücadele etti ve kazandı. Yani yumruk sayısı çoğaldı. Mesela güce dayalı ona karşı knockout yumruklar atmaya kalksaydı belki o ara kendini biraz daha kasacaktı. Belki yumruk alacaktı. Ama ne yaptı? Mesela bak ringe Canelo Alvarez iplere dayandı. Dimitri Pivol'a gel dedi. Üzerine gitmedi Dimitri Pivol. Pivol sen gel dedi. Yani aslında bir nevi Canelo Alvarez'in her psikolojik tepkisine şey yaptı. Cevap verdi. Dimitri Pivol. Yani Dimitri Pivol akıllı bir boksör. Hocam Canelo rövanş maçına kondisyon sıkıntısı yaşamamak için biraz daha hafif çıksa sence performans kondisyon olarak faydalı, mantıklı olabilir mi? 105, 175 IPC'de değil de 170 falan çıksa. Meksika'nın ulusal gününde kartlardaki bütün Meksikalılar yenildi. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu dünya etme bulma dünyası. Genelde Golovkin'in ilk maçı var, Lara maçı var ve bundan önceki bilmediğimiz maçlar da vardır. Yani ben şunu söyleyebilirim. Yani bir gün çark tersine dönecekti. Bir gün bazen hakkıyla maç kazanan biri gelecek. Canelo Alvarez'i hakkıyla yenecekti. Birilerine Allah bir şeyleri nasip etmediği zaman doğal olarak o bir adım bile atamıyor. Bak Canelo Alvarez gibi bir boksörü Dimitri Pivol geldi. Amatörde 30-40 maçı yok Dimitri Pivol'ün. Yani 18-19 maçı var. Canelo Alvarez'i net bir şekilde, bariz bir şekilde yendi ve yoluna bakacak şimdi. Cumartesi günü maçı var. Nakat etmeye giderse sert bir yumruk alıp kendisi nakat olabilirdi. Aynen öyle. İzlemeni öneririm hocam. Pivol'un takımı yakın gelecekte daha çok şeyler yapar bence. Takımının %70'i Özbek boksörler. Bir de hepsi hiç yenilmemiş çocuklar. Bu arada Özbek reklamı yapıyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Dimitri Pivol'un orada yaşlı bir adam var. O biraz boksu biliyor. O yaşlı zaten Dimitri Pivol ona sarıldı. Hocası galiba o bokstan anlıyor. Bundan sonraki süreçte Dimitri Pivol iyi işler çıkacak ama şu Canelo Alvarez ikinci maçını alırsa çok daha iyi olacak. Eğer o maçı kaybederse yani Dimitri Pivol'un o şu anki parlayan yıldızı
sönebilir. Sönebilir. Çünkü boks böyle bir şeydir. İşte bir maç kazanırsın, yukarı oynatırlar seni, yukarılara kaldırırlar. Bir maç kaybedersin, dibe vurdururlar. Vallahi arkadaşlar, babası Moldovyalı, annesi Kore asıllı bir bayanmış. Yani benim bildiğime göre o şekilde. Rövanş maçını direkt yapacaklar. %85, %90. Yani eğer ki bu maçı Canelo Alvarez yenseydi gene de Golovkin maçı geliyordu. Ama ne yazık ki zaten özür diliyor Dimitri Pivol. Bütün diyor planları bozdum diyor. Gene de Golovkin'den, Canelo'dan herkesten özür dilerim. Ediyor senden de özür dilerim diyor Dimitri Pivol. Pivol yerinde olsam maç yapmam. Pivol'un maç içindeki bu sakinliği neye bağlıyorsun Erdal Hocam? Yani Pivol'un maç içindeki bu sakinliği tecrübeye, tecrübedir yani bu. Tecrübeli boksörler sakin olur artık. Sürekli ringe çık in, çık in, çık in. Doğal olarak ne oluyor artık? Rahat oluyorsun. Ringde sakin oluyorsun ama genel olarak da zaten Dimitri Pivol'un ringin dışında da sakin bir yapısı var. Yani onun durgun bir hali var. İç dünyasında kendi yaşayan bir insan, içe kapalı bir isim. Dışarıda da sakin, ringde de sakin. Ringde tecrübeli olduğu için sakin. Dışarıda da yani boksörlerin genelinde o durgunluk vardır üzerlerinde. O yüz ifadesinde ağır bir duruş vardır. O bende de var. Bütün boksörlerde vardır. Yani uzun yıllar boks yapan insanlarda. Biz de fazla gülemeyiz yani. Durgun bir şekilde dururuz böyle. Nasıl söyleyeyim? Bakışlarımız, hareketlerimiz böyle kendinden emin bir şekilde dururuz böyle robot gibi bazen. Dimitri Pivol'de de o var yani. Birincisi kim şu an? Maçı gibi olur mu? İkinci maçı kadar olur. Yani rövanşlarda bazen olabiliyor. Rövanşlara bazen diğer boksörler ne yapıyor? İyi hazırlanıyor. Yenilen boksörler. Mesela bak. Mesela Oleksandr Usyk dedi ki Joshua rövanş için şunu dedi. Tamam dedi, ikinci maçta da Joshua'yı yenerim dedi. Joshua'yı yenerim dedi. Şimdi Joshua maçtan sonra Amerikalara gitti, antrenörler aradı. Yani bir mücadele içerisine girdi Joshua. Yani o yenilginin ardından aslında bir çaba içerisine, gayret içerisine girdi. Özellikle de rövanşı ne kadar önemsediğini Joshua rövanşı ne kadar önemsediğini herkese gösterdi. Şu anda çalışıyor. Bakalım e, Oleksandr Usyk her zamanki yendiği gibi bir Anthony Joshua bekliyor. Ama bakalım ringe Anthony Joshua yine ilk maçtaki gibi Usyk'in yendiği Anthony Joshua olarak mı gelecek? Yoksa çok farklı bir Anthony Joshua mı göreceğiz ringde? Hep birlikte izleyip göreceğiz nasıl bir maç olacak, rövanş maçı. Yine aynı şekilde Canelo Alvarez, Dimitri Pivol rövanşı, bunlar insan her zaman düşündürür. Yani rövanşlarda ne olacağı belli olmaz. Genelde şu bir gerçek. Yenilen boksörler rövanşlara çok asılıyor. Yani asılıyor. E, Rövanşlar genelde çekişmeli geçer. Enerjisi çok yüksektir. Burada da bunu göreceğiz. Canelo Alvarez, Dimitri Pivol rövanşında bu çekişmeyi göreceğiz. Çok daha iyi maç olacak bence. Eylül'de olacak. Aynen öyle. Eylül'de olacak. Ama Roy Jones hep gülüyor. O da boksör. Şimdi arkadaşlar şey de gülüyor. Mesela ben de bazen gülerek konuşuyorum. Bazı arkadaşlar yorum yapmış. İşte benim kanalıma yorum yapanlar var. İşte diyor sen diyor sırtararak diyor şey yapıyorsun. Yani gülerek demiyor da bana sırtararak diyor. Ya ben bazen gülerek konuşuyorum. Yani bu da çok normal bir şey. İnsanın gülerek konuşması kadar güzel bir şey yoktur. Burada birini Dimitri Pivol'u küçümsediğim için gülerek konuşmuyorum veya biriyle dalga geçtiğim için. Bu benim yapıma dayalı. Bazen çok ağır, sert durur konuşurum. Bazen de gülerek konuşurum. Yani bunda kimse bir yanlış anlamasın yani. Burada da hiçbir zaman kesinlikle ve kesinlikle bazı arkadaşlar şunu söylüyor. Sen taraflı yayın yapıyorsun. İşte Canelo Alvarez'i tutuyorsun falan gibisine bu şekilde bana tepki göstertenler var. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ortada duruyorum her zaman. Kimin hakkında ne söylenmesi gerekiyorsa onu söylüyorum. Yani bugün Canelo Alvarez benim babamın oğlu değil, akrabam değil.
Canelo Alvarez bana çıkıp para da vermiyor. İşte benim hakkımda işte olumlu şeyler söyle diye. Veya örnek vereyim, Dimitri Pivol da öyle. Ama ben ikisi hakkında ne konuşulması gerekiyorsa ancak o kadar konuşuyorum yani. Doğru olan neyse onu söylüyorum. Farklı bir şey söyledim yok yani. 10 saatte 3,5 milyon izlendi maç. Yani abi Zamaşları Kıyamet, Kafalar, İnan Boyacıoğlu isimlerini hatırlıyor musun? Aynen öyle. Ne oldu o isimlere? Hatırlıyor, hepsini hatırlıyorum. Yusuf Boyacıoğlu ne oldu ki o isimlere? Aha biri sensin işte. Abi Zamaşları zaten gelip gidiyor bazen de yani çok sık değil. Hayattalarsa sorun yok. Biri benim de diğerleri yok abi ya eski kadro yok. Yeni kadro var ya bir sürü yeni arkadaş var bak. İstemediğin kadar yeniler geliyor. Yeni arkadaşlarla yola devam ediyoruz. Eski kadro geliyor ya arada sırada Zamaşiri gelip yorum yapıyor gidiyor. Mesela Bayram mesajı atmıştı bana gitmişti. Kanalda bir bent o yüzden herkes biri benim dedi Canelo bir brand o yüzden herkes şaşırdı bu normal hocam. Şimdi arkadaşlar şaşırmamak bir yerde düşün ki Canelo Alvarez dövüşüyor Dimitri Pivol'le. Yani bununla ilgili yaptığımız analizlerde de zaten şöyle bir şey var. Bak. Şimdi ben burada anket yapmışım. Canelo Alvarez ile ilgili. Dur. Ben şimdi size anketi göstereyim. Bütün anketlere yani burada anketlerde herkes Canelo Alvarez'in dur bir saniye toparlansın. Bak şimdi. Bak şimdi burada yaptığımız anket şu şekilde bak. Hani mesela herkes sanki ben Canelo Alvarez kazanacak dedim. Bir tek ben kimse demedi gibi. Mesela kim ve hangi yöntemle kazanacak diye bir anket yapmışım. Kim ve hangi yöntemle kazanacak diye Canelo KO TKO %45'i bu knockout'la kazanacak demiş. %15'i puanla Canelo kazanacak demiş. %10'u knockout'ta Dimitri Pivol kazanacak demiş. E, %29'da puanla Dimitri Pivol kazanacak demiş. Çok düşük bir oran. Ama yine de Dimitri Pivol'un kazanacağına inanan boks fanları var. Yine çok da şey değil. Aralarında aslında fark da yok. Şimdi Canelo Alvarez, Dimitri Pivol kim kazanır demişiz. Yine %57'lik bir bölüm Canelo Alvarez kazanır demiş. %43'lük bir bölümde Dimitri Pivol demiş. Yine burada da yine aslında şey var. Aralarında fazla da fark yok aslında. İnsanlar gerçekten Dimitri Pivol'ün bir nevi neler yapabileceğini az çok tahmin etmiş. Bir biz tahmin edemedik. Burada da Canelo Alvarez'e güvendik. Boks tekniğine güvendik. Boksuna güvendik. Bizi ters köşe etti. Yani bu performansta bizi ters köşe etti. Doğruya doğru yani. Abi ne işte bir saniye Brent yüzünden işte abi Canelo'nun e, abi Canelo'nun kombineleri çok güzel ama taktik hatası yaptı gibi yüze çalışsa knockout ederdi bence. Bence GG maç olsun sonra rövanş olsun değil mi? Yok. Rövanşın sıcaklığı su var. Bence ilk önce rövanş olsun. Şimdi Canelo Alvarez yanlış dövüştü. Canelo Alvarez Dimitri Pivol gibi bir boksörle yapması gereken boks belli. Dimitri Pivol'un yumruklarından çıkıp vuracak. Çıkıp vuracak. Dimitri Pivol'e hep yakın oynayacak. Belleriyle sürekli oynayacak. Mesela Vasily Lomachenko ne yapıyor? Belleriyle rakibe sokuluyor. Mesela Mike Tyson Canelo Alvarez aynı bu boks yapacak. Sürekli Dimitri Pivol'e baskı yapacak. Baskı yaptığı zaman Dimitri Pivol zaten geri gidiyor bu sefer. Yani gerisi çok fazla
İyi mi derseniz gerisi çok fazla iyi değil. Gelişine yumrukları yok. Bence mutlaka ve mutlaka Canelo Alvarez ikinci maçta prese dayalı dövüşmesi lazım. Ee, Dimitri Pivol'u yenmek için. Dimitri Pivol'de aynı tarz, aynı sistem devam etmesi gerekiyor. Bence GG maçı olsun, sonra rövanş olsun. Değil mi hocam? Canelo'nun yenilmesine şaşırmadılar. Puanla yenilmesine şaşırıldı. Aynen öyle. Herkes ona şaşırdı. Yeni kadro var. Ömer var olmaz mı? Canelo bence yarı ağırda bu maç öncesinde bir maç daha yapmalıydı. Hem kilo alıp bir üst sikletle çıkıyorsun, bir de şampiyon meydan okuyorsun. Canelo zaten son bir round öldü. Şimdi e, şimdi Canelo'nun tamam kendine gücüne güvenebilirsin. Yani şeyine güvenebilirsin ama biraz da gerçekten Dimitri Pivol sanki Canelo olarak fizik olarak da vücut olarak da böyle iri duruyordu yani. Kolları, molları böyle gerçekten çok sağlam duruyordu yani. Demek ki Canelo Alvarez o bulunduğu sikletteki rakiplerine göre iriydi. Onları haşlıyordu yani. E, Bir üst siklet biraz sanki ona ağır geldi gibi. Ben Pivol'ün yenmesini mucize demiştim. Ya şimdi Pivol'ün kimse inanmıyordu yeneceğine ama boksta mucize değil de bunlar da var yani. Şaşırmaya gerek yok. Ben şahsen şaşırmadım yani. Niye şaşıracağım ki? Boksta ikisinden biri zaten yenilecek. Bu Canelo Alvarez de olabilir, Dimitri Pivol de olabilir. Birinden biri mutlaka yenilecek. Ya berabere kalacak ya yenilecek yani ya da birisi nakavt olacak. Bahis nasıl oynayabiliriz kimse bilmiyor Türkiye'de. Abi keşke seni görebilseydik yeşil kemerlerle ne yakışır ama bazen olmuyor kardeşim. Bulunduğun ülke şartları, bulunduğun ülkedeki antrenörler yani o içten içe ülkeye hainlik güden antrenörler doğal olarak Türk boksörlerin bir yere gelmesini istemiyor. İstemediği gibi de kendini de belli etmiyor. Su gibiler, durgunlar. Hiç içlerini göstermiyorlar. Yani onlar dolaylı yollardan Türkiye'deki boksörleri bir nevi bitiriyorlar teker teker. Yani onları yolun kenarına atmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani oluyor. Yapacak bir şey yok. İnşallah nasip olur. Prof dövüşürüz. Ryan Garcia ve Serdal İnanlı. Yok. Ryan Garcia değil. Ryan Garcia ile dövüşmek istemezdim ama o Gonzalez var bir tane. Gonzalez'le dövüşmek isterdim. Yani şeyle dövüşen neydi ya? O Gonzalez var bir tane. Onunla maç yapmak isterdim. İyi boksör. Sadece ringde işini yapıyor. Dövüşüyor. Savaşçı, mücadeleci. Ee, Sadece boks yapıyor. İyi de dövüşüyor. Onun boksunu çok beğeniyorum. Abi Joel Diaz çok hırslı bir antrenör. Dimitri Pivol çok şanslı. Ama Avni hiç ondan faydalanamadı. Şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani bazı şeyleri var olan gerçekleri söyleyelim. Yani antrenör seni ne kadar çalıştırırsa çalıştırsın. Sen ringin içerisine girip dövüşmedikten sonra yani antrenör çıkıp dövüşecek diye bir şey yok. Yani sen çıkacaksın ringde antrenörün çalıştığını gösterteceksin. Göstertemezsen doğal olarak yani antrenör de burada hem antrenör de kötü gözükür. Kendin de yani her yere zarar vermiş olursun. Yüze çalışmasına hiç izin vermedi ki kolları hep yukarıdaydı ve çok güzel timing gösterdi bir yol. Defansı çok güzel yaptı. Dersine iyi çalışan bir Dimitri Pivol güzel bir sonuç aldı. Hak ettiği sonucu aldı. Pres yapmak için pres yapmak için kondisyon lazım. Bu siklette de Canelo'nun kondisyonu çok düşük. Yani öyle. Şimdi kondisyona güvenmezsen örnek vereyim. Kendine güvenmezsen yumruk atabilir misin? Nefesine güvenmezsen. Atamazsın. Yani atamadığın gibi de Canelo da bunlardan bir tanesiydi yani. Yapamadı, atamadı yani. 2-2-4 yani. Mesela aynı şekilde Manny Pacquiao Ugas maçında.
Kondisyonu çok kötüydü. Kondisyonu iyi olsaydı zaten Ugas'ı perişan ederdi Manny Pacquiao. Ama genelde bu vadide olan boksörlerde işte yılların verdiği yorgunluk düzeylerinde oluyor. Antrenmanlardan artık bir yerden sonra sıkılıyorlar. Doğal olarak bu şekilde maçlar yapıp kaybediyorlar. Bahis oynamayın haram haram. Ben dedi ki Canelo ya verecekler ayrık kararla sonra Arasür Pivol dedi. Zaten Pivol dedin ama hakemlere güvenmedim. Helal olsun hakemlere hak yemediler. Aynen öyle. Bu maçta hakemler harbi hak edene hakkını verdi. Usyk Canelo'yu Usyk Canelo'yu ringde öldürür. Aynen öyle. Olası bir Pivol vs Beterbiev ne diyorsun abi? Pivol alır. Dimitri Pivol alır. Avni bizi rezil etti. Sen bir Türksün. Arkanda Türk milletinin inancıyla çıkıyorsun. Kaybedebilirsin. Olabilir ama en azından mücadele edip kaybetseydi. Şimdi arkadaşlar ne yapalım yani mücadele etmedi. Bu şekilde dövüştü. Zorla girip de ringe adamı zorla dövüştüremezsin. Yani hiç kimse Avni'nin bu şekilde dövüşmesini istemezdi. Bak mesela en kötü Dimitri Pivol bile neler yapıyor yani. Çıktı vurana kıran kırana maç yaptı. Aldı maçı. Süperstar demedi. Boksta bu şekilde olacaksın. Boks sporu yapıyorsan. O star, bu star, o güçlü, o şampiyon. İşte ona kalkıyor dersen ringe hiç çıkmaman daha iyidir yani. Abi Canelo gibi bir boksöre zaten preste değil defansla yenebilirsin Stark'ın. Dövüşmezsen zor Dimitri Pivol hiç aparkat ve kroşe atmadı. Aparkat kroşe niye atsın ki? Zaten onun ona vuracağı yumruklar belli. Direkt yumruklar yani. Direkleriyle. İçten içe direklerini, kombinelerini çok güzel vurdu. Yani. Ama şu bir gerçek. Dimitri Pivol Canelo Alvarez dersine çalıştı ve belli disiplinde kaldılar. Ona ne zaman ne yapacağını söyledi hocası. Ona göre o kombineleri vurdu. Ona göre o yumruk attığında hemen bir adım geri çıktı. Boşaldı bütün yumruklarını. Yani Dimitri Pivol akıllı boksör. Sağlam kontrol vurabilen ve Canelo atak yaparken aynı anda Canelo'ya vurabilecek boksör çok rahat KO yapar Canelo'yu. Aynen Canelo rakibin üzerine gelirken çok fazla açık veriyor. Çok büyüttünüz Canelo'yu. Bu Canelo Pivol'u yenecek diyenler hiç Pivol'u izlememiş. Bütün yorumlarımda Canelo puanla kaybedecek diye yazdım. Vallahi ben şahsen puanla Canelo Alvarez'in kaybedeceğini kesinlikle ve kesinlikle düşünmüyordum. Puanla da kaybetti. Yani ben bile şoke oldum. Yani bırak Dimitri Pivol puanla kazansa bile bu maçı yine Dimitri Pivol'e vereceklerini hiç sanmıyordum yani puanla. Anca diyordum ki bariz bir şekilde Dimitri Pivol fark açarsa anca o şekilde kazanır diyordum. Burada da farkı açtı zaten. Çoğu roundların çoğunu aldı. Büyük bir kısmını aldı. Geriye bir şey bırakmadı. Hakemler de mecbur vermek zorunda kaldı. Çünkü artık işte Gennady Golovkin maçı, Lara maçı, bu maç derken artık yani hakemler de artık zan altında kalmaya başlamıştı. Mecburiyet karşısında bu maçı Dimitri Pivol'u yiyemediler Canelo Alvarez'e. Abi ne hak yemesi 117-111 olması gereken sonucu 115 mi verdiler. Ne hakkını vermesi hakem bile kurtaramadı Canelo'yu. Bak şimdi arkadaşlar Golden Boy iyi dinle şimdi bu yorumumu. Şimdi ben diyorum ki arkadaşlara beni hep yanlış anlıyorlar. Ya ben yanlış anlatıyorum ya onlar beni yanlış anlıyor. Ben diyorum ki 6. raunda kadar resmi puanlarda Canelo Alvarez'i önde tuttular. Öndeydi. 7. roundda resmiyette Dimitri Pivol öne geçti. Öne geçtikten sonra Dimitri Pivol hep Canelo Alvarez'e puanları yakındı. 1 puan, 2 puan. Yani Canelo Alvarez'in etkili birkaç atağında son roundda özellikle bu maçı Canelo Alvarez'e verebilirlerdi. Bak verebilirlerdi. Ama bu etkili atağı da Canelo Alvarez yapamadı. Yapamadığı gibi ekstra Dimitri Pivol'den üçlü dörtlü yumruk yedi.
net 2 tane de yumruk yedi. Doğal olarak artık hakemler bunun aksi bir karar daha veremedi. Bak ben hep bunu söylüyorum. Yok diyorlar sen şöyle böyle diyorsun işte ya ben resmiyete göre yani resmi ne orada çıkan puana göre anlatıyorum. Hoş geldin Wolfman. Abi benim kolumda platin var. Eylül'de o seçmelere girebilir miyim Besyo için? Girersin kardeşim. Niye girmeyeceksin? Yani platine falan takılı kalma. Yani kanunen bir yasak yoksa gir yani. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama nakalt edebilirdi Pivol ama sabırlı oynadı bence. Dimitri Pivol bence bir yerde nakalt boksörü değil. Puan boksörü. Puan boksörü. Ya benim için boksta nedir biliyor musun arkadaşlar? Yani doğruya doğru söyleyeyim. Benim için boksta bir puanla alsın Dimitri Pivol'ün olsun. Bitmiştir yani. Eli havaya kalktı mı olay bitmiştir. Boksta budur yani. Boksta çok fazlasını beklemeye gerek yok. Nakal sürpriz yumruktur. Vurursun adam düşer kazanırsın. O ayrı bir şey. Canelo siklet atlamasa iyi olurdu. Aynen öyle. Kırışmaya girmedi Pivol. Yani kırışmaya girmemesi gerekiyordu zaten. Doğru olanı yaptı. Yani Canelo'nun Pivo'nun sürekli koluna vurması ne diyorsunuz? Maç sonu kolunu gösterdi Canelo'ya. Şimdi bununla ilgili ben yorum yaptım ya arkadaşlar. Mesela bunu daha çok Ruslar da yapar. Kollarına vurur senin bu kolunu hareketsiz hale getirir. Artık bu kolun öyle bir uyuşur ki daha bunu rahat atamazsın yani. Zor atarsın yani. Vur 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 koluna. Mesela bunu daha çok biz hep bunu bilirdik yani. Ruslar rakiplerinin kollarına vurup kollarını düşürüyor mesela sert yumruklarla. Yani Canelo Alvarez de bir nevi aslında bunu zaman zaman bunu Canelo Alvarez çok fazla yapıyor. Ee, şimdi e, bu olaya ben nerede tanık oldum? Mesela Odlanier Solis'in canlı bir şekilde maçını izlemiştim. Rakibinin rakibinin burasına sürekli aynı yere yumruk vurdu. Aynı yere. Ve bilinçli bir şekilde vurdu. Canelo Alvarez de aynı şekilde bilinçli bir şekilde vurdu. Sürekli burasına vurdu. Kıpkırmızı oldu burası. Doğal olarak da rakibini oradan yatırdı. Yani aynı yere sürekli bilinçli bir şekilde vuran adamın elbette ki bir düşüncesi var kafasında. Onun üzerinde yapmak istediği bir şey var. Canelo Alvarez de onun o sol kolunu etkisiz hale getirmek için sürekli koluna vurdu. Güçlü bir şekilde. Yani burada da aslında Dimitri Pivol bir nevi ona şu mesajı verdi. Bilinçli bir şekilde koluma vurduğunu biliyorum. Neden koluma vuruyorsun dedi yani. Yani bunu söyledi. Ee, Ender Soner. Pivol akıllı, hiç riske girmedi. Canelo'nun tüm oyunlarını boşa çıkarttı. Canelo ile bir ara kafa kafaya dövüştüler. Meksika stili onda bile çok temiz dövdü Canelo. Canelo'yu Pivol'a karşı her zaman her yerde yenilir. Şimdi e, Dimitri Pivol gerçekten bu maçta çok disiplinliydi. İyi dövüştü, iyi kapandı, iyi defans yaptı. Akıllı boks galibiyeti getirdi. Biz her zaman bunu söylüyoruz. Hangi rakibe karşı nasıl dövüşmen gerekiyorsa öyle dövüşeceksin. Öyle taktik oluşturacaksın. Öyle strateji oluşturacaksın. Ve bu strateji, bu taktikte sana galibiyeti getirir. Dimitri Pivol'e de getirdi bu galibiyeti. Kim ne derse desin, biz ne dersek diyelim. Yani ben %85, %90 Dimitri Canelo Alvarez'i favori gösterdim diye Canelo Alvarez kazanacak diye bir şey yok. E, Dimitri Pivol'un nasıl bir performansla geleceğini söylemiştim. İyi bir performansla gelirse Canelo Alvarez'i yener demiştim. Buna da şaşırmam demiştim. Yine şaşırmıyorum. Çünkü biz boksörlerde şunu biliriz. Boksör yener de yenilir de. Pivol knockoutör değil. Yani tam bir boksör amatör kariyerinden de belli. Aynen öyle. Canelo'nun ayakları Pivol için çok yetersiz kaldı. Şimdi Canelo bu boksu yaparken ayakları çok hızlı olması lazım. Yani Canelo Alvarez Dimitri Pivol'u yenmesi için ayakları çok hızlı olması gerekiyordu. Nasıl mesela kedi gibi oynaması gerekiyordu. Mesela Mike Tyson'ın o ayakları var ya. O şekilde Dimitri Pivol'un üzerine gidip sağdan soldan çıkıp yumruklarından çıkıp Dimitri Pivol'e ikili, üçlü, dörtlü yumruklar vurması gerekiyordu.
Ne yazık ki Canelo Alvarez'in ayakları durdu. Düz boks. Canelo Alvarez düz boksa başladı. Dimitri Bivol karşısında aldatma yok, fent yok. Ayaklarıyla, vücuduyla, kafasıyla hiçbir şey yok. Doğal olarak da ne oldu? Dimitri Bivol'e teslim oldu. Yani kaybetti. Abi önceki videolarına baktım. Gölge boksun gayet iyi. Seni izlerken kendimi gördüm. Aynı kafadayız. Stillerimiz aynı. Ayak hareketlerinde de aynı. Ben de sürekli hareketliyim. Hareketli boksu severim. Bir boksörün ayakları yoksa o boksör değildir. Beterbiev son maçında alnından 1 litre kan kaybetti. Yine de nakavt etmesini bildi. Çok hırslı ve çok güçlü olası bir pivot maçında ben Beterbiev diyorum. Abi sen neden pivot dedin? Sana göre neden pivot? Şimdi fizik olarak Dimitri Pivol kolları uzun bir boksör. Kolları uzun bir boksör. Rakiplerini de yanına yaklaştırmıyor. Rakibinden yumruk gelince de iyi boşalıyor geri. Yani Dimitri Pivol'ün bu avantajı var. Artık Dimitri Pivol çok da iyi defans yapıyor. Biraz daha Dimitri Pivol düz boksu bırakıp biraz daha belleriyle esnek oynayıp aparkatları, kroşeleri örnek vereyim vücut fentlerini, ayak fentlerini yavaş yavaş yapmaya başladı. Kol fentlerini falan yapmaya başlarsa Dimitri Pivol çok daha iyi olacak. Gelişine yumruklar vurursa mesela bunu Kübalılar çok daha iyi yapıyor mesela. Rakip gelirken çıkıyor, geri yumruğu çok net vuruyor böyle rakiplerine sokuyor. Yani bu şekilde biraz daha boks katarsa Dimitri Pivol çok daha farklı bir Dimitri Pivol izleyebiliriz bundan sonraki süreçte. Pivol'un bundan sonraki kariyeri nasıl ilerler? Akılda kalan aktif bir şampiyon olarak kalabilir mi? Bence zirvede durmak kolay değil. Canelo Alvarez yıllarca zirvede durdu. Yani o zirvenin stresi, psikolojisi çok farklıdır. Gerçekten öyle. Yani Canelo Alvarez yıllarca durdu. Özgüvenli bir şekilde, rahat bir şekilde. Bence Dimitri Pivol yani aslında sakin. O da zirveyi kaldırabilecek bir boksör. Sakin insanlar genelde yavaş hareket eden insanlar da zirvede durur. Ama Pivol'ü zirveden indirmek için birçok boksör devreye girecektir. Birçok boksör Dimitri Pivol'den maç isteyecektir. Onu yenmek için ellerinden geleni yapacaktır. Nasıl ki Canelo Alvarez'in üzerine akın akın üşüşüyorlarsa Dimitri Pivol'ün de üzerine üşüşeceklerdir. Çünkü herkes bir numara olmak istiyor. Herkes star olmak istiyor. Herkes en iyi olmak istiyor. En iyi yenmek istiyor. Doğal olarak da boksta da bu var. Boksta krallık muhabbeti var. Ben kral olacağım. Tacını alacağım. Yani bunlar da Dimitri Pivol'ün tacını almak için elinden geleni yapacak. Bakalım Dimitri Pivol de onlara izin verirse alacak. İzin vermediği sürece taç Dimitri Pivol'de kalacak. Hocam YouTube'ya Tulkin Klitschev yazarak kanalındaki son 2 dakikalık videoyu izler misin lütfen? Pivol'un soyunma odasındaki videosu. Tamam kardeşim. Yazıyorum. Hemen yazıyorum. Hemen. Hemen yazdım. Dur bakayım. Bir saniye arkadaşlar. Şu videoyu bakalım nasılmış. Burada Dimitri Pivol var yalnız. Dur. Evet. İzledim. Büyük bir sevinç var. Büyük bir sevinç hakim. Yani bir saniye. Nerede kaldık? Aynen yazdım izledik. Büyük bir sevinç var. Dimitri Pivol seviniyor. Ekibi seviniyor. Bu güzel. Yani illaki sevinecekler yani. Belki de Canelo Alvarez'i geçeceklerini düşünmüyorlardı. Onlar için de bu galibiyet bir yerde sürpriz oldu. Yani mutlular. Yani hak ettikleri başarıya ulaştılar.
Abi Canelo şimdi servet kaybetti. 200 milyon dolara yakın para gitti Pivol yüzünden. Yani arkadaşlar her zaman Canelo Alvarez kazanacak diye bir şey yok. Doğal olarak yani artık yıllarını boksa adamış bir Dimitri Pivol var. Genç yaşından beri yani artık o da bundan sonra kazansın yani. Eddie Reynoso asıl çöp bir antrenör görmüş olduk. 12 round aynı stile dövüştürdü boksörünü ve bir ihtimal KO yapar diye beklediler. Başka bir planları yoktu. Canelo bu tarzda devam etmemeli. Ya Canelo kondisyon arttırıp pres boksun üzerine yoğunlaşması lazım. Pres boksun üzerine yoğunlaşması lazım ki Dimitri Pivol'u yensin. Pivol ne kadar kazandı? Pivol maç sonunda Canelo'nun yumruklar için çok etkileyici değil. Lightweight'te daha sert yumruk atanlar var demiş. Canelo bu sözü unutmasın. O adamı knockout'la yenemez. Yani bak söylemiştik zaten. Yani canını fazla yumrukları yakmıyordu. Dimitri Pivol'u sarsmıyordu. Neden? Çünkü Canelo Alvarez'in üzerinde bir değişik bir hava vardı. Yumruklar hiç de güçlü gitmiyordu. O eskisi gibi yani nedir bilmiyoruz. Floyd için Canelo'nun kaybetmesi nasıl oldu abi? Floyd için Canelo'nun kaybetmesi nasıl oldu kardeşim? Floyd için Canelo'nun kaybetmesi çok güzel oldu. Floyd, Canelo Alvarez Dimitri Pivol maçında iddiaya girdi. Bahse girdi. Çok güzel para kazandı. Floyd Mayweather hatta bunun fişini de paylaştı. Güzel para kazandığını söyledi. Yani iyi yayınlar hocam. Murat Sevinç hoş geldin. Dizon Avni de dalga geçmişti. Şimdi Canelo'ya aynı oldu. Şimdi e, Dizon Avni ile Canelo'nun maçını paylaştı. Avni'nin Canelo Avni'ye vuruyor. Avni de düşüyor. Bunu paylaşmıştı. Ama bak şimdi Avni'yi paylaşanlar şimdi kendileri o duruma düştüler. Eddie'nin suratı düşük. Eddie'nin morali çok bozuk. Canelo Alvarez'in morali çok bozuk. Onlar mutlak bir gerçekten bak mutlak bir galibiyet bekliyorlarmış buradan. Yani hani şu değil. Dimitri Pivol yani kesinlikle onu Canelo Alvarez'e yenemeyeceğini düşünüyorlarmış. Canelo Alvarez'in çok rahat bir şekilde Dimitri Pivol'ü yeneceğini düşünüyorlarmış. Dimitri Pivol hepsini terse itti. Daha doğrusu beni de ters köşe yaptı Dimitri Pivol. Yani bizim beklediğimiz Canelo Alvarez, bizim iyi işler çıkaracak dediğimiz Canelo Alvarez bizi de ters köşe yaptı herkesin. Bahisler patladı aynen öyle. Şimdi arkadaşlar burada beni hangi konuda eleştirmek istiyorsanız eleştirin. Her şeyi burada söyleyin. Bazen yorumların altına yazıyor bazı arkadaşlar. Yani ben her soruya cevap vereceğim. Eddie Hearn kime bulaşsa yeniliyorlar. Nasıl bir adamdır? Aynen öyle. Son zamanlarda Eddie Hearn'ün artık şanssız günleri mi diyeyim? Yani artık Joshua, Canelo yavaş yavaş gidiyorlar. Aynı şekilde Usyk'in antrenörü Canelo bir daha Usyk'in adını anmasın komik oluyor demiş. Yani gerçekten de doğru yani. Ben şunu dedim yani. Canelo Alvarez saçma sapan konuşuyor dedim yani. Yani buradan anlayın kafa Canelo Alvarez de son zamanlarda çok karışık. Nasıl bir şey yaşıyor? Aile içinde bir sorunu mu var? Yoksa psikolojikmen aslında bazen insan zor zamanlar geçirir. Yani bu boksörlerde vardır. Kendi içinde bazen mutsuz olabilir. Kendi nasıl söyleyeyim başka şeyler düşünebilir. Yani Canelo Alvarez'in o anki ringde kafasında bambaşka şeyler vardı sanki. Yani kafası ringde değildi. Yani ben şahsen öyle gördüm. Bilmiyorum siz nasıl gördünüz? Sizce Canelo Alvarez ringde her zamanki Canelo Alvarez miydi? Yoksa siz de bambaşka bir Canelo Alvarez mi gördünüz? Performans olarak geride normalde normal Canelo Alvarez bu muydu size göre? Bununla ilgili yorumlar gelsin. Hepimizi ters köşe yaptı Pivol. Aynen öyle. Abi ben Floyd fanıyım. Ama Canelo'nun şu iplere yaslanmasına çok pis oldum. Ya şimdi
iplere yansıtıyor. Dimitri Pivol'e gel diyor. Örnek vereyim. Dimitri Pivol'u yukarı doğru kaldırıyor omzunda. Ya bir defa sen gücünü kaybetmişsin zaten. Gücün yok. Yani neden bir daha o adamı yukarı kaldırıp var olan gücünü de harcıyorsun? Gerek yok ki böyle gövde gösterisi yapıyorsun. İşte ben herkesten güçlüyüm değil mi? Madem güçlüysen yenseydin abi adamı ya. Allah Allah. Madem o kadar gücün vardı sonra yumruk sallasaydın ölümüne yani. Hazır gücünü harcadın adamı kaldırdın. Ağır adamı kaldırdın yani. Abi sence Canelo rövanş mı yapmalı yoksa Golovkin'le dövüşmeli mi? Rövanş yapmalı. Rövanş yapmalı. Golovkin maçı sonra. Bu maçta rövanş yapmalı. Neden rövanş yapmalı? Çünkü kendini kanıtlaması gerekiyor. Yani bu yenilgi e, onun etiketini düşürecektir. Yani artık Canelo ismi yavaş yavaş ne söyleyeyim o popülerliği gidecektir yani. Eğer bu Dimitri Pivol'u tekrar yenerse tekrar ismi zirveye oturur. Ama Dimitri Pivol'u geçmediği sürece şu an Dimitri Pivol gözde olacak. Avni dünyayı sanmadı ama Pivol dünyanın cidden gecede aklıyla oynadı. Şimdi Dimitri Pivol aynen öyle dünyanın aklıyla oynadı. Herkesi ters köşe yaptı Dimitri Pivol. Bir boksörde böyle olması gerekiyor. Yenilmez denilen boksörleri yenmesi gerekiyor. Kazanılmayacak denilen savaşları kazanması gerekiyor. E, yani Dimitri Pivol da bunu yaptı. Ben Dimitri Pivol gibi boksörleri takdir ederim. Şunu da söylemiştim. Dimitri Pivol korkusuz bir boksör demiştim. Yani bunları da söylüyorum. Bunları da siz de ara ara benim bazen laflarımı cımbızla çekiyorsunuz. Bu lafımı da yani gündemde bulundurur. Yani bunu da demişti değil yani. Canelo'nun kaybetmesinin sebebi tamamen fiziksel, doğal bir hafif ağır değil. Bu sıkıntıyı geçmişte birçok sporcu yaşadı. Ben baştan diyordum Pivol net favoriydi. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bence de bu kilo ona ağır geldi. Bu kilo ağır geldi diyoruz ama yani Murat Semic adam şey istiyor. Oleksandr Usyk'i istiyor. Sen bu kilo ağır geldi diyorsun. Adam bir üst sikletteki adamı istiyor. Yani artık Canelo Alvarez'le dalga geçmeye başladı herkes. Yani bu laflarından sonra. Abi Canelo normalde sıkıntı olan pivot sürekli bir ardı ardına kesilmeyen jabları sıkıntı yarattı. Canelo'nun boksunu söndürdü. Ya boks bir boksör bir maçta örnek vereyim çok kötü dövüşürken diğer maçta çok güzel işler yapabilir. Bir maçta Canelo Alvarez'i de öldürmeye gerek yok. Pivot'u de çok fazla abartmaya gerek yok. Tamam iyi boksördür Pivot maç aldı ama yani ikinci maçta bir kötü dövüşür. Yani onu da dibe de vurmaya gerek yok. Pivot de kaybedebilir. Normal. Boksta kaybetmek kazanmak var. Karizmayı toparlamalı. Bence de aynen öyle. Rövanşta yenilecek Pivot'u geçemez. Rövanşta yenilecek Pivot'u geçemez. İzleyip göreceğiz. Golovkin'in Canelo karşısında işi bayağı zor. Şu performans da hiç zor değil Golovkin'in için. Ben de tam zamanı Golovkin'in Canelo Alvarez'i bu şeyde yakalaması bence şey. Bakü'den izliyorum sizi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Yani zamanını bize harcadığın için. Bana harcadığın için. Erdal'ım kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Hoş geldin. Abi sendeki yanlış anlaşılma nedeni Canelo hayranı fanı gibi konuşman, kimseye şans vermemen %90 kazanacak demiştin. Bak arkadaşlar yanlış anlaşılma sebebim aslında %85-90 dedim. Ben dediğimin yine arkasındayım. Ben Canelo fanı değilim. Dimitri Pivol düşmanı değilim. Dimitri Pivol'e karşı herhangi bir kalbimde bir kötülük, onun yenilmesini isteyen biri de kesinlikle ve kesinlikle değilim. Asla ve asla. Hatta Dimitri Pivol'ün bu şekilde maç yapmasına ben şahsen bir yerde sevindim. Bu şekilde dünyanın gözünün olduğu bir boksörü yani bir star bir boksörü yenmesine bir yerde hoşuma gitti. Yani bir boksör şunu gösterdi yani. Starlar da yenilebiliyor. Güçlü boksörler de geride bırakılabiliyor. Şunu söyledim. Bu maçta kime verirsiniz dersen bu maçı kim kazanır derseniz dedim. %85 %90 Canelo Alvarez kazanır dedim. Benim gibi birçok kişi bunu dedi. Bir tek ben söylemedim.
Bunu da söylememin sebebi Canelo Alvarez'in boksuna güvendim. Tecrübesine güvendim. Yeteneğine güvendim ama bu maçta beklediğim gibi çıkmadı performans olarak. Şimdi burada da benim bir şeyim yok. Yani ben kain değilim yani. Canelo Alvarez her zaman aynı performansta gelecek diye de bir şey yok. Kötü bir performansta geldi. Kaybetti. Dimitri Pivol'u ben takdir ediyorum. Yani iyi maç çıkardı. Ben bunu söylüyorum zaten. Net bir şekilde galip geldi. Dimitri Pivol şunu demiyorum yani maçı kaybetti de Dimitri Pivol'e verdiler kesinlikle demedim. Yani belki insanlar bizi yanlış anladı. Olsun. Sağlık olsun. Abi 35 kişi olduk. Hem maşallah aynen öyle. Yani yavaş yavaş bir şeyler oluşacak. Canelo dün çok terste bıraktı bizi ve karaciğerden indirir diyordum. Ama Pivol kapı gibi çıktı. Etkilenmedi bile yumruklardan. Aynen öyle yani Dimitri Pivol sağlam durdu. Güçlü durmasını bildi yani. Psikolojik mental olarak her şeyle ringdeydi Dimitri Pivol. Abi Puel'da ayak hareketleri olan boksör rahat yener. Caleb Plant gibi. Abi Puel'de yani ayakları biraz daha Dimitri Pivol'un biraz daha esnek olması lazım ayakları. Yani ona biraz daha çalışması lazım. Esnek dans etmesi lazım. Mesela Lara gibi, Gamboa gibi, Vasil Lomachenko gibi. Abi Pivol'de ayak hareketleri olan boksör rahat yener. Caleb Plant gibi. Canelo'nun sikleti bu değil abi. Aynen öyle. Alvarez tatilde ailesi bilen suya düşerken sol ayağı kramp yaşamış bayağı boğulmuş. Ondan biraz zorlandı. Bilmiyoruz. Canelo'ya yaramamış kilo yükseltmesi. Aynen öyle. Alvarez rahat kazanırdı. Maç nefes almakta zorlandı. Gücü kalmadı. Aynen öyle de kondisyonu çok kötüydü. Pilov daha tecrübeli. Canelo'nun 3 katı kadar ring- ringe çıkmış. Evet öyle. O da tecrübeli tabii ki. İkisi de tecrübeli. Canelo taktiğini değiştirmeli. Canelo mutlaka taktiğini değiştirmeli. Canelo mutlaka ve mutlaka Dimitri Pivol'a karşı pres baskılı boks yapması gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka. Canelo Golovkin maçında hak etmeli miydi? Fury emekli oldu. Ağır sikletin tadı kalmadı. O sikletten başka kim kaldı ki ağır siklette keşke o siklette yara ağrıda ise veya Cruiserweight'te ağır sikleti kemerleri topladıktan sonra beter bir pivole dövüşse. Yani inşallah. Dimitri Pivol eski Sovyet stilinden gelme yüksek gard oyun plana sadık uzanma mesafesini harika ayarlıyor ve girdiğinde tek yumruğa dahil çoklu kombineye giriyor. Aynen öyle. Canelo Alvarez'in yapacağı boks belli. Dimitri Pivol'e kapalı sürekli üzerine sürekli baskı yapacak üzerine Vasil Lomachenko gibi ne yapıyor? Belleriyle ayaklarıyla gidiyor çıkıp 1-2-3 yumruk atıyor çıkıyor 1-2-3 yani sürekli mesela sol mu attı Dimitri Pivol çıkıp 1-2-3 sağ mı attı çıkacak 1-2-3 yani her yumruğundan çıkıp kroşelerden çıkıp cevap verecek aparkat kroşe yani bu tarz dövüşecek. Sürekli 12 round boyunca Canelo Alvarez Dimitri Pivol'e sakırtmak gibi yapışacak ve sürekli yumruk atacak. Onu açılmasını bekle. Açıldığı an vuracak. Yani bu tarz boks yaparsa Canelo Alvarez ancak bu şekilde Dimitri Pivol'u yener ama uzaktan Dimitri Pivol'un istediği gibi yani onun istediği boksu yaparsa yine yenilir. Yani belli bir mesafede dövüşürlerse. Canelo bu antrenörüyle devam etmesine bir iki antrenör daha alsın. Joshua gibi yapsın. Çünkü bu planla 100 maç yapsa kaybeder. Bu defa hakemler kurtaramadı Canelo'yu. Mike Tyson Mike gibi olsa abi teknik olarak Canelo yapabilir mi belki? Yapabilir. Mike Tyson'ın stilini yapabilir Canelo. Niye yapmasın? Yani hem o stile hem güçlü vuruyor zaten. Kolları kısa. Aparkatlarını, kroşelerini yani bu şekilde vurabilir. Bence Dimitri Pivol'un biraz usik Vasil Lomachenko'yu izlemesi lazım. Canelo Alvarez'in yakında nasıl vuruyor aparkatlarını, kroşelerini, özellikle de kısa direklerini. Bunlar boksta çok önemli şeyler yani. Bu şekilde dövüşürse geçebilir.
Pivot'un dövüş stili çok iyi. Tam hamle geldiğinde bir guard kapalı bir adım geri çıkıp kombinasyonlara geri dönüş yapıyor. Dün bence knockout bile olabilirdi Canelo. Canelo kolay kolay knockout olmaz. Olursa da yine diyorum şaşırmam. Boksta knockout olmak var mı? Var. Ben yine diyorum bak şaşırmam yani. Abi dediğin gibi Canelo senin dediğin stilde dövüşse maçı alır bence de %100 katılıyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi Canelo korkak değil, adam gibi dövüştü, adam gibi yenildi. Şimdi şöyle bir şey var. Boksta var olan gerçekler var. Var olan gerçekler, stiller, tarzlar, teknikler, taktikler var. Yani bunlar uymadığın sürece yani maç kazanamazsın. Mesela alacağın maçı bile verirsin. Yani boksta aşırı sinir yapmak, örnek vereyim, gerilip karambole dövüşmek bunlar boksöre maç kaybettirir. Boksta gayet nasıl söyleyeyim, dur çok fazla yorum geliyor. Eddie Reynoso Canelo için bir antrenör daha fazlası ailesi gibi zaten aynı zamanda menajeri de Reynoso'dan vazgeçmez ne olursa olsun bence de vazgeçmez. Canelo Mike Tyson kadar hızlı değil, ayakları onun kadar iyi değil. Çok çalışması lazım. Pek o taktiği için aynen öyle. Aslında hocam yorumların hepsini okuyamayacağım. Çünkü çok hızlı geçiyor. Okuduklarımı zaten okuyorum. Hocam güç olarak da Canelo pek üstünlük sağlayamadı bence. Bence rövanş yapılması saçmalık. Neredeyse hiç round alamadı Canelo. Canelo acilen gerçekçisine dönmeli bence de. Ama rövanş gelecektir. Abi şu an ne işle meşgulsün? Meslek e, antrenör. Abi gerçekten kazanır ama kondisyonu yetirecek mi abi? Senin dediğin stili o da var. Canelo kontra değil de güçlü vuruşla pivolu yeneceğini düşündü galiba. Arkadaşlar şimdi her boksör yatmaz. Şimdi Canelo kontra değil güçlü vuruşla pivolu yeneceğini düşündü galiba. Her boksörü yatıramazsın. İstediğin kadar vur. Mesela sen yatırmaya gidersin bir ismi. Sen ona dünyanın o kadar onca yumruğu vurursun. Her yerden vurursun ama yatmaz. Bu nakat yumruğu sürpriz yumruktur. Yani bunun ne zaman zamanı hiç belli olmaz. Noktaya vurursun rakibin dizlerinin üzerine çöker. Yani 2-2-4 veya sırtın üstüne gider. Bu sürpriz. Ne zaman geleceği, ne olacağı hiç belli olmaz. Kanarya Mikatas'ını bir tutmayın Allah'ını seviyorsanız. Zaten bir tuttuğumuz yok. Yani onun tarzı bir boks yapsın diyoruz yani. Mike Tyson tarzında. Loma gibi dövüşemez. 80 kiloda 4 roundda nefes nefese kaldı. Yani Vasil Lomachenko çok yumruk atıyordu. Bunun sebebi neydi? Aşırı kondisyonlu olması. Kondisyon olmayan boksör yumruk atmaya korkuyor. 2-2-4 yani. Yani var olan gerçek bu. Aslında Mike değil de Lomachenko gibi olsun. Doğru diyorsun abi. Geri gitmeye de bileceğim. Biraz da haklısın. Canelo Alvarez Dimitri Pivol'a karşı kesinlikle geri oynamayacak. Ona sakırtak gibi yapışacak. Her yumruğundan belleriyle çıkacak, yumruk vuracak. Ve onu hiç bırakmayacak. Yani hiç yapışacak yani. Yapışacak. Sürekli sakırtak. Belleriyle sürekli yumruk atsa da paladini alacak. Savunma yapacak. Belleriyle oynayacak. Boşa çıkartacak. Boşaldığı vuracak. Fırsatını bulduğu an vuracak. Aparkat, kroşe. İkili üçlü, üçlü dörtlü. Hiç bırakmayacak Dimitri Pivol'ü. Eğer Dimitri Pivol'ü serbest bırakırsa Dimitri Pivol ona aynı şekilde hak ettiği dersi verir. Abi Canelo sen dövüş. Ayarla maçı dövüşeceğim. Söz. Canelo maçı hazırla dövüşeceğim Canelo'yla. Avni gibi beni de 3. 4. roundda kalt etmesin Canelo. Bir bakmışsın sırt üstü gitmişiz. Abi bu dediğin yapmaya kondisyon yetmez işte. İşte kardeşim ben de sana diyorum ki kondisyon olması gerekiyor. Kondisyon olmazsa doğal olarak yumruk atmaya boksörler çekiniyor. Pacquiao'yu gördün. Yani gitmiyor. Güzel abicim ben kaçar az işim var. Kusura bakma evde biraz işler var. İyi yayınlar seviyorum seni. Ben de seni görüşürüz Wolfman. Abi Avni şu an profesyonel bile değil. Sparring maçları prof sayılıyor. Yani olsun yine de bir şeyler yapıyor abi. Kendi çapında takılıyor. Yani Canelo Alvarez gibi bir boksörle karşılaşmış bir isim. Yani dünya adamın ismini paylaştı.
Pivol beton gibiymiş. Pivol bu formla Beterbiev'i rahat yener. Şu anki Dimitri Pivol'ün fizik olarak da sağlam, iyi çalışmış. Kendine örnek vereyim. Kondisyonu güzel, iyi yüklemiş kondisyonu. Loma yaşayan en iyi aktif boksör. Bilevi siklet üste çıkıp Timo Lopez maçında ciddi sıkıntı yaşamıştı. Canaro'nun yaptığı aslında çok çok büyük iş. Bence de. Kanal öyle maça çıkmak bile milyoner olmak demek. İstiyorsa beni çok güzel dövebilir. Müsaadem var abi. Tamam. Abi Mike Tyson supplement kullanıyormuş. Biraz da olsa prem döneminde doğru mudur? Doğrudur. Belki bilmiyoruz. Abi ne? Tenekedir, kolpacıdır. Adamı teneke diyorsun, kolpacı diyorsun. Adam Canelo Alvarez'e dövüştü. Beterbiev Puvol'ü yatırır. Beyler Usyk'i yenmiş bir adam Beterbiev. Bak arkadaşlar. Tamam Usyk'i yendi Beterbiev ama Beterbiev amatörde çok iyiydi. Ayakları çok iyiydi, belleri çok iyiydi. Fiziği çok çok iyiydi. Yani doğruya doğru yani. Beterbiev'i ben birebir canlı izledim amatörde. Abi cidden senin düşünceni merak ediyorum. Canelo Rövanş'ta ne yapar? Kardeşim rövanşta %50 %50. Şu anda rövanşın kimin ne yapacağı belli değil. Ben rövanşta şunu diyemem. Belki birileri şunu der. Dimitri Pivol kesin kazanır. Ben kesinlikle bunu demem. Canelo Alvarez nasıl bir performansla, nasıl bir taktikle, stratejiyle ringe geleceği hiç belli değil. İyi bir performansla, iyi bir taktikle gelirse Pivol'ü geçer. Ama aynı performansla gelirse yine Dimitri Pivol Canelo Alvarez'i yener. Ama ben ne diyorum? Rövanşta %50 %50. Kimin ne yapacağı belli değil. Bu rövanşta şunu demiyorum bak. Canelo Alvarez %85-90 kazanır veya Dimitri Pivol %85-90 kazanır demiyorum. %50 %50 veriyorum. Niye veriyorum? Çünkü Canelo Alvarez'in performansını gördüm. Dimitri Pivol'ünkini gördüm. Dimitri Pivol'ünki şu an belli. Canelo Alvarez'in nasıl bir performansla geleceği belli değil. O yüzden bak ne diyorum. Dimitri Pivol Canelo Alvarez bu performansla gelirse Dimitri Pivol yine yener. Ama Dimitri Canelo Alvarez farklı bir performansla gelirse ne yapacağı belli olmaz. Bu yüzden bu maça, rövanşa %50 %50 veriyorum. Bakıp bakacağız neler olacak. Reis ya. Canelo karaciğeri hiç yakalayamadı reis ya. Olur bazen olmaz, tutturamaz, vuramaz. Yani her boksöre istediğin yumruğu vuramazsın. Yani sen mesela örnek vereyim bir boksöre dövüşürken istediğin yumruklara vurabilirken diğerine vuramıyorsun. Ayakları iyi oluyor, gözleri iyi oluyor. Senin refleksini anlıyor, hemen kaçıyor. Yumrukların boşa çıkıyor. Bu olabiliyor. Abi Usyk ve Loma küs mü? Ya yok Usyk ve Loma arasında küslük olmaz. Ya Usyk de olsa bile Loma da olsa bile Usyk de olmaz. Çünkü Usyk komedyen bir adam yani kolay kolay aralarında bir şey olmaz. Devin Haney Gamboa'sı geçer mi abi? Devin Haney Kembos'u geçer mi abi? Hiç belli değil. O maç %50 %50. Kembos'u kendi evinde seyirci desteği arkasında olacak. Devin Haney bu maça çok ciddiye alıyor. Çok iyi hazırlanıyor. Bu maçta bakacağız neler yapacak. Devin Haney de George Kambos'a ters gelebilir. Devin Haney de eğer ters gelirse George Kambos'u istediği boksu yapamazsa Devin Haney karşısında bu maçı kaybedebilir ama ters gelmezse Kambosuz bu maçı alabilir arkadaşlar. Pivol Canelo'nun aparkatlarını yedi. Hiç etkilenmedi. Eğer yine knockout için çıkarsa yine kaybeder. Ya şu bir gerçek arkadaşlar. Sizin vurduğunuz yumruklar birinin canını yakabilir ama birini işlemez. Pivol'e işlemedi. Pivol gayet rahattı. Canelo ve ya köşe geride olduğunu söylememiş mi acaba söylemesi gerekir miydi? Genelde tabi geride olduğunu boksörlere söylemezler. Ee, Yani söylememelerinin sebebi de şu. Psikolojikman onu etkilememek için. Hani söylerlerse hani psikolojikman etkilenecek ve birden panik yapıp rakibin üzerine belki o hırsla gidecekler daha çok puan kaybedecek diye. Yani genelde söylemezler. Biraz daha çaba göstermek gerekiyor. Biraz daha mücadele et derler yani. Bu şekilde söylerler. Canelo tabi bazı antrenörler de söylüyor. Diyor ki bir puan geridesin, 2 puan geridesin. Biraz da bu round baskılı oyna. Biraz puan almaya bak. Kendini göster diyor. Canelo yine kollara çalıştı ama yetmedi.
Yemedi. Senin Powerful Pound'da ilk 6 kimler var abi? Bir sürü boksör var. Hangisini sayayım şimdi? Kafam allak bullak zaten. Mike Tyson, Muhammed Ali mi? Arkadaşlar şimdi bu Mike Tyson'la Muhammed Ali kıyaslamaya gerek yok. Şimdi Muhammed Ali'ye kim iyi boksör desen Mike Tyson der. Mike Tyson'a söylesen Muhammed Ali der. Yani bu adamların ikisi arasında kesinlikle böyle Muhammed Ali ve Mike Tyson, bu adamların ikisi de efsane. İkisi de birbirine vefa gösterten iki isim. Mike Tyson Muhammed Ali Clay'nin büyük bir hayranı. Büyük bir hayranı. Yani ben o iki isim hakkında, yani o mu iyi o mu iyi, ikisi de birbirinden iyi. İkisi de kaliteli. İkisi de bence boks adına güzel işler yapmış. Boksun dünyaya yayılmasını, boksun dünyada farklı bir enerji oluşturmuş iki isim. Yani boksu dünyaya yıllarca tanıtmış isimleriyle, atlarıyla, yaptıklarıyla. Yani bu isimler hakkında olumsuz tek bir şey söylemeyeceğim. Bir karşılaştırmada yapamam yani. Abi Pivol abi Pivot güzel kapanıyordu abi. Beğendim kapanış. Aynen Pivot çok güzel kapandı. Yani buradan kapandığı zaman yumruk almıyor bak. Hiçbir yumruğu girmedi kanalına böyle. Çünkü doğru kapandı. Bazı boksörler böyle kapanıyor. Aradan yumruk geliyor. Bazı boksörler şimdi şey flot şeyini yapıyor. Böyle kapanıyor. Buraya yumruk yiyor. Burası bomboş. Madem kapanıyor, bu kolunu çok sokacaksın buraya. En, en azından nasıl söyleyeyim, e, fazla açık vermeyeceksin. Abi Andy Ruiz Reynoso'dan ayrılmış. Canelo ile küsmüşler. Olabilir. Yani bazı salonlarda anlaşılmamazlık olabilir. Yani bunlar var boksun içinde. Canelo'nun köşesi sadece gaz verdi. 12 round çip çaplar atıp kolunu çalış dedi. Reynoso sürekli başka planı yoktu. Yani şimdi şöyle arkadaşlar. Boksta mesela sol nedir? Açarsın. Rakibini sürekli sollarınla rahatsız edersin. Sürekli mesela Dimitri Pivot ne yapıyordu? Sollarına sürekli vuruyordu. Sollarına vurduğun zaman ister istemez o adam bir baskı altında hissediyor kendini, bir yumruk çıkartıyor. İşte senin zaten takip ettiğin yumruk o yumruk. O yumruk çıktığı anda senin hatanı yapacaksın. O yumruk çıktığı anda yumrukta bir 2 3'lü 4'lü yumruklara vuracaksın. Sadece bir 2 yumruklar olmaz. Mesela bir yumruk yukarı attıysan bir yumruk alta bir yumruk üstte yine aynı şekilde yukarı vuracaksın. Yani ikili, üçlü değil. Dörtlü, beşli, üçlü. Yani hep bu şekilde. İkili, üçlü ataklar. Yani bu şekilde rakibi yakalarsın. Bu şekilde ilk ilk atanda belki puan alamazsın. İkinciyi de alırsın. İkinciyi de yakalarsın. Hafta sonu mu yapıyorsun canlı yayını hocam? Yok. Genelde böyle büyük maçlarda yapıyorum. Enduriz, Ryan Garcia ve bazı boksörlerin Reynosa'dan ayrılalı çok oluyor zaten. Adam sadece Canelo'da ilgileniyor. Neden ayrıldılar acaba? Yani ne oldu da? Bu arada Özbek jenerasyonundan Gıyasov da aldı maç hocam. Özbeklerin o jenerasyonu bayağı iyi. Özbekler zaten yani Kazak boksu, Özbek boksu profesyonele yakın zaten. Yatkın. Niye? Güçlü e, güçlü yapıları var. Dayanıklılar. Pro boksa yatkınlar. Arslanbek diye bir adam var. Ağır sikletli abi. Ne diyorsun adam hakkında? Bilmiyorum. Bakmak lazım. İzlemek lazım maçlarını inceleyip böyle güzel bir şekilde. Bugün bir arkadaş kanalda yorum yazmış. Pivol Kırgız demiş. Doğru mu abi? Ya Pivol Kırgız değil arkadaşlar. Pivol'un babası dur bak burada bakayım hemen dur. Size söyleyeyim bak bir saniye. Bakın arkadaşlar. Pivol'un şeyini söyleyeyim ben size. Bir saniye. Dimitri Pivol. Dur. Abi sen İsrail tanıyor mu? Yok. Türk boksuna ne demeli hocam? Türk boksuna ne demeli? Pivol, Pivol kimdir? Dimitri Pivol kimdir? Şimdi dur. Nerede bunun? Buradaydı, kazandı.
Heh. Dimitri Pivol babası Moldova'da doğdu. Bak arkadaşlar, Dimitri Pivol'un kim olduğunu söylüyorum size, okuyorum, dinleyin. Dimitri Pivol'un babası Moldova'da doğdu ve Moldova konuşarak büyüdü. Annesi etnik olarak Koreliydi. Koreliydi. Kazakistan'da doğdu. Ha, annesi Koreliymiş ama Dimitri Pivol Kazakistan'da doğmuş ve daha sonra Kırgızistan'da büyümüş. Dimitri'nin ailesi mezun olduktan ve evlendikten sonra Kırgızistan'a taşındı. Dimitri Kırgızistan'da doğup büyüdü ve daha sonra 11 yaşında Rusya'ya taşındı. Dimitri Pivol boksa 6 yaşında Kırgızistan'ın Tokmok kentinde başladı. Bay Pivol doğal olarak daha büyük bir çocuktu ve ortalama boydaki birçoğu kıyasla çok daha ağırdı. Amatör maçlarında çok daha yaşlı adamları kazanmayı başladığından nasıl daha fazla güven kazanacağını açıklıyor gibi bir şeyler yani der, yani bu şekilde bir hikayesi var. Ben de tam anlamadım ama neyse. Kırgızistan bayrağı paylaşmış. Ya şimdi Kırgızistan bayrağı paylaşmış. Şimdi şöyle bir şey. Senin kalbindeki sevgi hangi ülkeye ait? Örnek vereyim. Kazakistan'a mı, Kırgızistan'a mı, Rusya'ya mı, Moldova'ya mı? Onunki de Kırgızistan'a aitse kalbinde Kırgızistan bayrağı taşıyorsa, Kırgızistan'ı benimsemişse doğal olarak Kırgızistan'dadır. Bitmiştir. Yani. Kırgızlar, Rus zaten boş ver, Türk değil onlar. Sorsan onlar Türklerdir kesin ama küçük Rusçuk hepsi. Dilleri her şeyleri Rus. Yalnız Kırgız, Kazak, Özbek hepsi aynı halt. Zaten tipi benziyor Kırgızlara. Aynen Kırgızlara benziyor. Boynumu üştü ya. Şimdi sorular gelsin arkadaşlar. Zaten tipi benziyor Kırgızlara. Pivol kendi sikletinde bir saniye şuradan bakayım. Pivol kendi sikletine göre de çok hızlı bir boksör hocam. Onun eski maçlarını izleyen herkes bunu görebilir zaten. Yendiklerinin hepsi kendinde fizikliydi. Yani doğru. E, Joe Smith miydi? Onunla maç yapmıştı. O da fizikliydi ondan. Aynen. O maçta iyi olmuştu ama onu da yendi. Mustafa Okan evet. Madrimov süper. O da Pivot'un takımında. Zaten bugün Pivot ona şimdi sıra sende dedi. Asimile olmuşlar Ruslar, asimile etmiş. Yoksa hepsi has Türk. Abi ben sana Instagram'da haftaya sparring videomu atsam olur mu? İstediğin zaman sparring videonu at kardeşim. Mustafa Okan, ben onu bakar senin eksiklerini artılarını söylerim. Ee, Yazarım ben sana. Instagram'dan beni ekle. Burada Instagram'ım vardır zaten. Şimdi yorumlar gelsin arkadaşlar. Ben bakıp cevap vereceğim size. Abi Usyk Joshua maçı gelecek. Şimdi sence kim kazanacak? Arkadaşlar şimdi Usyk maçı pardon. Şimdi bu maçı kim kazanacak? Usyk Joshua maçını kim kazanacak? Şimdi burada ben desem ki Usyk tekrar kazanacak desem, tekrar Usyk kazanır desem ikinci maçta, rövanşta. Şimdi burada Joshua bu maçı çok ciddiye alıyor. Bu maçı ciddiye aldığı için ısrarla rövanşı istedi. Amerikalara gitti. Hocalar aradı ve çalışıyor.
maç biter bitmez. Yani burada şöyle bir şey var. Joshua belki çok iyi hazırlandı. İyi bir taktikle, stratejiyle ringe gelecek. Belki Usyk yenecek bu sefer. Hani bu sefer de diyecekler ki bana sen kesin Usyk yener dedin. Joshua yendi. İşte dediğin çıkmadı. Yani bu maçta şöyle bir şey var. Ringe Joshua'nın geleceği performans önemli. Joshua nasıl bir performansla gelecek? Nasıl bir strateji, taktikle gelecek? Bakacağız. Yani maça ne kadar asılacak, yüklenecek, isteyecek. Bunlar çok önemli. Vallahi ben %50 %50 bakacağız yani kimin kazanır. Tabii bir tık daha her zamanki gibi Usyk önde. Yani rövanşta. Ama yine bakacağız. Burada Anthony Joshua'nın performansı önemli. Yani abi eksiğim çok, ya kolum plantlı, bir yıldır hiç antrenman yapmadım. Salondakiler hafif siklet ve daha hızlılar, o yüzden biraz fazla yumruk yiyorum. Olsun. Yumruk yiye atmayı da öğrenirsin. Her 1.23 saniyede yeni bir kullanıcı her 1.23 saniyede yeni bir kullanıcının Rex.com'a gidip Rex sitesi kur. Her 1.23 saniyede yeni Abi bu Ruslarda bir şey fark ettim. Ring dışı etkenler umurunda değil. Kaç kişi yuhaladı Pivol'ü ve Usyk'i ama hiç etkilenmediler. Çıkıp rakiplerini evire çevire döndüler. Yani Ruslarda o soğukkanlılık var ya. O soğukkanlılık, sakin duruşları. İşte bunlar bu maçlarda devreye giriyor yani. Bunlar bu gibi yerlerde işine yarıyorlar ama çoğu kez de bazen de yaramadığı da oluyor yani. her 1.23 saniyede yeni bir kullanıcının her 1.23 saniyede yeni bir Aynen abi, soğukkanlı. Merhabalar, ben Tahir Otlağ'dan. Ticaret ve Dijital Pazarlama adlı kitabın yazarı, Ekmo Grup Eğitim Danışmanı. Abi aynen, bu soğukkanlı olarak rakiplerini şaşırtıyor. Canelo bence daha sakin kafayla düşünse rövanş yapmaz ama onu iten şey yapılan yüksek meblağ anlaşmalar. Yani doğal olarak benim gibiler de bu ülkelerde çoğunluk. Şimdi arkadaşlar, yani para, mesela bak, Ediörn'ün yüzü düştü. Morali bozuldu. Çok fazla bozuldu. Normalde Ediörn sinirlendiğini falan çok fazla belli eden bir insan değil. Ama orada öyle bir bozuldu ki. Çünkü para, yani bu para. Para tamam, yeri geldi önemli değil ama çoğuna göre bu para çok önemli. Yani e, nasıl söyleyeyim, Ediörn'ün yüzü düştü. Canelo Alvarez'in aynı şekilde moralleri bozuk. Hatta mesela Dimitri Bivol açıklama yapıyor. Bir an önce açıklama yapsın da yayını kapatıp gidelim gibisine. Mesela zaten de yani bu bir gerçek yani. Şeylere yaparlar. Mesela Canelo Alvarez Dimitri Pivol ile ilgili önemli yerleri paylaşırken yani hep böyle bir yerde de mesela Canelo Alvarez'i ön plan, onun daha iyi olduğu sahneleri unutulmaz anlara koyarlar. Yani bunlara da bazen dikkat ediyorum yani ben. Bu da oluyor yani. Danışmanlık ve yazılım şirketinin de kurucusu.
Ligdeyiz. Canelo Canelo bence eski sikletine düşse bile fiziğiyle ilgili ciddi sıkıntı yaşayabilir. Yani in çık vücudu da şey yapıyor da yoruyor yani. Vücut da yoruluyor artık. Ne demiş ne demiş? Bir saniye. Abi maçtan sonra Canelo ben kazandım. Pivol en çok 5 round kazanmıştır dedi. Travma mı geçiriyor acaba? Ya şimdi Canelo ya bir insan kaybettim der mi? Yani demez yani. Ne diyecek öyle diyecek mecbur. Yani başka ne diyebilir? Ama kaybetti yani açık bir şekilde. Yani o maçı kaybetmese hakemler Canelo Alvarez gibi bir boksöre maç vermeden durur mu yani? Bariz bir şekilde kaybetti yani. Ne olacak başka? Abi maçtan sonra Canelo sorular gelsin arkadaşlar. Canelo'da takdir ettiğim şey eski boksörler gibi yılda 3-4 maç yapıyor. Keşke ağır sikletlerde onun gibi olsa 2 yılda bir maç yapmasa. Aynen öyle yani insanlara usandırıyorlar. Yani hakem puanlaması ben şaşırttı. 115-113 nedir maçı 12 round izledim. 15 yıldır boks fanıyım izliyorum. 9 round direktmen Pivot'un izleyin Canelo'nun 2 net aparkatı birkaç direği e, birkaç direğin dışında. Yani aynen öyle. Herkes de zaten puanlamadan şikayetçi. Yani boks fanlarının %85, %90'ı. Abi sen atanabildin mi beden eğitimi öğretmenine? Yok atanamadım. Puanlama hakemlerine de ciddi eleştiri var hocam. Özellikle hepsinin ilk 4 roundu Canelo tarafına vermesi yüzünden soruşturma açılmalı diyenler var. Zaten ilk diyorum ya 6 rounda kadar resmi puanlamada Canelo Alvarez'i önde tuttular zaten. 7. round resmiyette Dimitri Pivol öne geçti. Puanlamada 7-8'den sonra Dimitri Pivol 11. rounda kadar Dimitri Pivol öndeydi ama Canelo Alvarez hep Dimitri Pivol'e yakın tuttular. Aslında maçı şöyle. Yani Canelo Alvarez'den böyle bir etkili bir hamle beklediler. Hani ben bunu söylerken insanlar beni yanlış anlıyor. Sonra etkili yumruklar vursaydı Canelo Alvarez bu maç Canelo Alvarez'e gitmişti. Ama bunu yapamadığı için Dimitri Pivol'den bu ataklar geldiği için net yumruklar doğal olarak maçı Dimitri Pivol'e vermek zorunda kaldılar. Zaten Dimitri Pivol'ün maç hakkıydı. Yani o hamlesiyle de birlikte mecbur kaldılar vermeye. Abi sence Bildir döner mi ringlere hiç açıklamada yapmıyor artık. Döner. Dönecektir ama biraz dinlenecek. Kafasını dinleyecek. Ve sonrasında boksu biraz özleyecek. Sonrasında gelebilir. Abi Joshua'dan haber var mı? Gözükmüyor. Hiç antrenörü belli olmadı. Daha galiba. Yani gizliyorlar artık boksörler kendilerini. Yani birilerinin onları çalmalarından korkuyorlar. Yani onlar artık
bulunmaz bir nimet. Para basıyorlar. Joshua, Canelo. Bunlar yani altın elmas gibi. Yani bunları gördüğün zaman direkt parayı görüyorsun. Canelo artı para. Floyd artı para. Joshua artı para. Usyk artı para. Artık bunlar hep para. Abi Joshua'dan haber var mı? Gözükmüyor hatırlamıyorum. Neyse biraz haddini bildi. Kendini yenilmez sanıyordu Usyk falan. Şimdi şu bir gerçek. Herkes yavaş yavaş nasıl söyleyeyim bir şeyler anladı. Zirvedeki boksörler. Canelo Alvarez yenildikten sonra hani zirvenin hiçbir zaman garanti olmadığını, çalışmadığı zaman yenilebileceğini bu Canelo Alvarez'in bu maçında da herkes gördü. Eh, Bence bir kez Canelo pivota saydırmasaydı maçı vereceklerdi Canelo'ya. Aynen öyle. Dördüncü rounddan itibaren yüzüne ciddi deformasyon oluştu. En çok korktuğum şey olmadı şükür altın yumurtlayan tavuğu kaybettiler. Kaybettiler. Aynen öyle. Canelo sarıla sarıla dövüşse biraz güreşse belki Pivol'ün kondisyonu biterdi hata yaptı. Ya bence Canelo Alvarez'in en büyük sorunu bak ben söyleyeyim. Bu maçı kaybetmesinin tek nedeni Canelo Alvarez'in performansı kötüydü. Canelo Alvarez Dimitri Pivol'e press boksunu yapmadı. Mutlaka ve mutlaka Dimitri Pivol'e kim dövüşürse dövüşsün. Press boksu yapmayan Dimitri Pivol'e karşı kaybeder. 2-2-4. Ben bunu her zaman söylüyorum. Yine söylüyorum yani. Bazı boksörlere oluşacak taktikler bellidir. Dövüşme taktiğin bellidir. Dimitri Pivol'un boksu belli. Yani bu tarz boksöre karşı bu şekilde maç kazanırsın. Canelo en büyük hatayı nerede yaptı abi? Diyorum ya Dimitri Pivol'ü beklemekte bu maçı çok fazla ciddiye almamakla Dimitri Pivol'ü rahat geçeceğine inandı ama beklediğinden çok daha farklı Dimitri Pivol vardı. İnanmış, kendine güvenen, kararlı, istekli, e, dersine iyi çalışmış ve stratejiyle gelmiş bir isim Dimitri Pivol ve de kazanmayı bildi. Hatayı kondisyon. Tek hata kondisyon. Çok yumruk kurmadı. Yani ring içerisinde disiplinsizlikleri yani o hareketler böyle tuhaf tuhaf hareketleri, konsantrasyonu yerinde değildi, dikkati yerinde değildi, refleksleri çok kötüydü. Yani nasıl maç kazanacaktı Dimitri Pivol'den? Golovkin şimdi ne yapacak? Canelo maçına kadar araya bir maç sıkıştırır mı? Ve bu kim olur Erdal Hocam? %85, %90 gene de Golovkin bir maç yapacaktır. Çünkü boşta duramaz. En azından kendini yenileyecektir. Yine gösterecektir. Bunun kim olacağını bilemeyiz. Ona menajerler karar verir. Pivol'u yenebilecek tek adam Beterbiev. Prebox'u çok iyi yapıyor. Şimdi arkadaşlar yani pres boksu çok iyi, işte bak pres boksu yapan Dimitri Pivol'e karşı en azından galibiyete yakın olan isimdir pres boksu yapan. Mutlaka Dimitri Pivol'e dövüşen isim pres yapacak. Hocam bugün maçlarını izledim. Hocam bugün maçlarını izledim. Bayağı tekniksin. Seni küstürmüşler boksa çok belli. Şimdi arkadaşlar yani Türkiye'de boks yaptığın zaman Türkiye'de hani söylüyorum Türkiye boksun içerisindeki bazı vatan haini antrenörler var. Kendini belli etmeyenler. Hani şunu diyemiyorsun sen vatan hainisin. İşte ülkenin en iyi sporcusunu takıma sokmuyorsun. Diğer kötü olanı sokuyorsun diyemiyorsun. Çünkü kendini belli etmiyor. Yani bunlar hani örnek vereyim bir kişi ülkemizde belki birçok vatan haini var. Ama bunlar kendini belli etmediği sürece anlayabilir misin? Anlayamazsın içinde yaşadığı sürece. Tabii bir gün o ortaya çıkar. Dolaylı yollardan bunları anlarsın. Ben de dolaylı yollardan çoğunun nasıl bu ülkeye karşı nasıl bir düşmanlık güttüklerini içten içe hep bunu gördüm. En büyük düşmanı da yani bana yaptılar. Yani onların sayesinde tabii ki küstüm yani. Yoksa ülkemi yıllarca amatörde Avrupa'da, dünyada, olimpiyatlarda temsil etmek isterdim. Yani dünyada dövüşmediğim Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu isim kalmadı. Yani benim dövüştüğüm isimlerin hepsi şu anda
WBC'de şampiyon ve çok iyi yerlerdiler. Yani neden ben prof yapsaydım, her şeyi bırakıp prof yapsaydım belki şu anda dünya belki de beni konuşuyordu yani. Ama Türkiye'nin imkanları belli. İşte bazı insanların yaptıkları belli. Yani birçok şey var konuşacak. Yani uzun hikaye. Zurdo Ramirez, Artur Abraham bu maçta tam da bu maçının kopyasıydı. İzlemek isteyen bakabilir. Rus ekolü gibi geldi bana abi. Canelo bu maça sıkı da hazırlansa sonucun değişeceğini düşünmüyorum. Canelo knockout bile olabilir. Yok. Yani iyi hazırlanırsa bir şeyler olabilir. Yani Canelo Alvarez kötü bir boksör değil. Değil. Erdal abi sen de çok iyisin. Cidden proflara taş çıkartırsın. Ben de maçlarını izledim. Senin hakkını yemişler. Keşke profa geçseydin. En azından cebinden fazla para olurdu. Aynen öyle. Yani e, ben 20 yaşlarında profa geçseydim 20 yaşlarında profa geçseydim şu anda belki dünya Erdal İnanlı'yı konuşuyordu. Aynı Gennady Golovkin gibi, Canelo Alvarez gibi, e, Ryan Garcia gibi, Gervonta Davis gibi ve birçok bunun tarzı boksörler. Yani o konuşulanlardan bir tanesi de olabilirdim. Yani bunu niye söylüyorum? Tekniğime, tecrübeme, yeteneğime güvenerek söylüyorum. Yani yoksa kafasına göre kimse gidip de işte ben onlardan biri olacağım diyemez. Zaten yaptığım maçlarda ortada o paylaştığım maçlardan çok çok daha iyi kaliteli maçlarım var. Kameraya çekemedik, videoya çekemedik. Yani bu yüzden olanlar attık oraya. Abi ben Muay Thai'ciyim. Boksum biraz kötü. Ne yapabilirim? Tavsiyen var mı? Sana bu konuda yardımcı olurum kardeşim. Bu konuda yardımcı olurum. Boksunu düzeltiriz. Sen nerede yaşıyorsun? Öncelikle onu söyle bana. Abi ben amatörde Türkiye'de 40-50 maç yapmayı planlıyorum. Eğer Allah bize bir şans verir, nasip ederse. İnşallah kardeşim. 50 de yaparsın, 100 de yaparsın. Yani neden olmasın? Arkadaşlar yorumlara bakıyorum. Yorumları yazın. Okuyacağım. Hocam elinden geldiğince seni takip ediyorum. Hem dürüst, hem ahlaklısın, hem de tarafsızsın. Tek sevmediğim özelliğin Fury'e pek hakkını vermiyorsun. Cüneyt Aydın bak, Fury'e hakkını veriyorum. Kesinlikle ya Fury'nin zaten bütün özelliklerini söylüyorum. Yani onun iyi bir boksör olduğunu, yeteneklerini, işte tekniğini ve kullandığı bellerini çok iyi kullanıyor diyorum. Fent yapıyor diyorum, aldatıyor. Ama şu bir gerçek yani. E, bu bazı şeyler var. Ben kendi tecrübeme dayalı boksun var olan gerçeklerin dışında bir şey söyleyemiyorum. O konuda belki bana nasıl söyleyeyim darılabilirsin, gücelebilirsin ama ya söylenmesi gereken ne varsa onu söylüyorum. Aksi bir şey söylemiyorum. Zaman zaman zaten Tyson Fury'nin özelliklerini, yaptığı iyi şeyleri örnek vereyim yere düştüğünde kalkmasını bilen, bellerini çok iyi kullanan, vücut fetlerini çok iyi kullanan biri olduğunu söylüyorum zaten. Onun iyi yönlerini de söylüyorum. Merak etme. Hep Tyson Fury'yi gömüyorum. Hakkını vermemezlik yapmıyorum. Ben Bursa'da yaşıyorum. Ha, tamam bana uzaksın. Ama yine de sana şey ben bir şekilde zaten teknik videolar atacağım. Kanalıma abone ol, takip etmeyi unutma. Bildirimlerde zilde tümünü aç. Ben teknik videolar attığımda oradan çalış. Çok iyi olacaksın. Boksun çok iyi olacak. Benim dediklerimi yap. Abi Instagram'da falan sürekli temas içinde olursak sparinglerimi atsam düzeltmeler, antrenman tavsiyeleri verir misin? Veririm kardeşim. Sorun yok. Veririm. Yardımcı olurum bu konuda herkese. Boks konusunda herkese yardımcı olurum. Çünkü biz bu işe gönül verdik. Yani her şey para demek değil yani. Tamam şimdi boksta para kazanıyorsun ama biz bir yerde boksörler şudur yani ekonomik olarak sıkıntı yaşarsak tabii bizim için para önemli olur. Ama biz bir şekilde ekonomiyi
Sağladığımızda da zaten biz daha ekonomiyi gözümüz görmez. Biz artık işimize kendimiz adarız. Boksa kendimiz adarız. Mesela ben boks yaptığım dönemde doğruyu söylemek gerekirse parayı gözüm görmüyordu yani. Benim bir dünyam vardı, bokstu. Para bende çok ikinci plandaydı. Para kazanmakmış şuymuş. Benim için dövüşmek, ringe çıkmak, mücadele etmek. Yani bu bana inanılmaz derecede mutluluk veriyor. Özellikle de yaşadığım o zaferler, kazandığım maçlar. Beni en çok mutlu eden onlardı. Mutsuz eden de kaybettiğim maçlardı tabii. Ee, Senin rakibinle sparring yaptım. Ben hocam. O kardeşim de senin gibi boksa küsüp kickboksa geçti. Senin ne kadar iyi olabileceğiniz az çok tahmin ediyorum. Arkadaşlar benim zaten Türkiye'de iyi veya kötü benim Türkiye'de bir ismim var zaten. Erdal İnanlı dediği zaman Türkiye şampiyonasında yani 11 kez Türkiye şampiyonu var. Ben zaten kendimi kanıtlamış bir insanım. 11 kez Türkiye şampiyonu zaten kilomun son şampiyonuyum. Yani kendimi anlatmama gerek yok. Yani beni araştırmak isteyenler Google'a yazdıklarında zaten görürler. Yani benimle ilgili birçok haber çıkar zaten. Reynoso bir haftada iki şampiyonu perişan etti. Önce Shakur Stevenson sonra pivot boksörlerini madara etti. Yani demek ki bir yerde bir huzursuzluk varsa bir ortamda veya bir disiplinsizlik varsa işte başarısızlıklar ard arda geliyor arkadaşlar. Bak aynı dökülüyorlar. Abi sana Instagram'da mesaj attım şimdi. Tamam olur bakarım. Yayın sonrası bakarım. Piyazların hakkında bir bilgin var mı hocam? Efsane bir hayatı var. Bazı anı. Yok. Bakarız onun hayatına. Cüneyt Aydın. Abi ben sana bir videoda abone oldum. Sıkı takipçinim. WhatsApp'tan da konuşmuştuk. Hatta hocam e, olur sen yine kendini hatırlat bana yine mesaj at. Yani ben sana birkaç şey söylerim onları yaparsın. Yine biraz yavaş yavaş boksun düzelir. Bir anda hiçbir şey olmaz. Boks artı çok tekrar. Çok tekrar doğru çalışma, doğru örnek vereyim yumruğu atma, zamanlama bunlar çok önemli. Mesela rakibinden hangi yumruk ne zaman çıkacağını anlaman, onu hissetmen, düşünmen. Yani o an reflekslerin yani o an rakibinin gözlerine baktığında onun o an yumruğu atacağını hissedeceksin. Yumruk çıkartacağını. Mesela ne yapıyor Küba? Bir saniye. Bir sorun var mı? Bakalım. Tabii ki var. Şimdi Kübalıların en büyük özelliğine rakibiyle oynuyor. Sollarını oynuyor. Rakibine rahatsız ediyor. Özellikle de o geri yumruğunu çıkarttırıyorlar onlara. Sollarla rahatsız ediyor. Çıkıp vuruyorlar. Birol Topuz hakkında ne düşünüyorsun hocam? Organizasyonunda bulundun mu hiç? Yok bulunmadım. Birol Topuz duydum ama. Organizasyonlar yapıyor onu duydum ama hiç bulunmadım. Benim güzeldi. Bu hafta iskif çalıştım. 5 round. Güzel. Ben yaklaşık 2 yıl antrenörüme dokunamamıştım sparringlerde. Öyle zor bir spor boks. Şimdi arkadaşlar yani boksta rakibine dokunman için feint yapacaksın. Anlatacaksın, kandıracaksın. Abi Andy Ruiz ve Garcia Reynoso'yu boşuna bırakmadılar. Çünkü sadece para getiren boksörleri ciddiye alıyordu. Şimdi iki şampiyonu da kaybetmiş. İnşallah ders almıştır. Yani zaten bu Canelo Alvarez'de hocasında bir psikolojikmen bir çöküntü var zaten. Yani onlar böyle yani kendilerinde bir çöküntü var yani ruhsal bir çöküntüye girmişler onlar. Yani manevi bir çöküntüye girmişler. Üzerlerinde zaten olumsuz bir hava var. O havada neden bilmiyorum. Yani fazla gurur kibir de insanı dibe vurdurur. Yani onlar da bu gidişle dibe vuracak gibi yani biraz daha düzeltmezlerse kendilerini. Oha bir ülkede 11 kez şampiyon olmuş bir boksör kenara atılır mı? Bu ne biçim spor olan davranış. Ya şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani doğrusunu söylemek gerekirse sporun başında özellikle de bir örnek vereyim boks olsun, kickboks olsun veya güreş olsun fark etmiyor. Gerçek anlamda bir lider olmadığı zaman lider yönetici statüsünde bir lider bir sporun başında olursa o spordan hiçbir hayır beklemeyin.
O sporun bir yerlere gelmesini beklemeyin. O spor gittikçe gerileyecektir. Gittikçe o kişiler, o yönetici, lider ruhlu değil de o yönetici statüsündeki o kişi boksta lider olmuşsa bütün boksörler dağılacaktır. Boks gittikçe o ülkede, o şehirde gittikçe bitecektir. Ve zamanla da bunu her zaman gördük, şahit olduk, garanti oldu. Türkiye'de de gördük, şehrimde de gördüm, her yerde gördüm. Bu böyle olmuştur. Sporun başına gelecek lider gerçek bir lider olması lazım. Gerçek bir lider nedir? Bilgili, donanımlı, adaletli, vicdanlı. Yani bunlar olmayan bir lider bir sporun başındaysa o spordan hiçbir şey gelmez. Bir de düşünceleri düşünceleri örnek vereyim, farklı bir karakterde bir insansa o sporu dağıtır, sporcuları dağıtır ve sonrasında ne olur biliyor musunuz? O kişiye o makamından indikten sonra hiç kimse saygı duymaz, hiç kimse saygı duymaz ve sadece o yaptıklarıyla kalır ve yarın öbür gün bir şey olduğunda arkasından kimse ee, yani hakkını bile helal etmez yani. O sanki bir şeyler yaptım sanır ama aslında hiçbir şey yapmamıştır. Yapmamıştır. Sadece kendine yapmıştır. Kendini rezil etmiştir. Bu bir gerçek. Yıllarca boksta hep şunu söyledim. Boksta adalet olsun. Boksta adalet olsun. Hakkaniyet olsun. Yoksa bu spor hiçbir zaman bu ülkede ilerlemeyecek. Gelişmeyecek. Söyledim. Dedim bunu. Ve de gerçekten de öyle. Boks yıllardır yerinde sayılıyor. Biz de dünyadaki diğer boksörler hakkında konuşuyoruz. Dünya boksuna Türk örnek vereyim. Dünyadaki boksör arasında neden birçok Türk boksörü yok? Bunun da nedeni şu. Türkiye'deki o içten içe ülkeye düşmanlık güden antrenörler, bak söylüyorum, kendini belli etmeyen antrenörler, tabii ülkeyi seven antrenörler de var. Onların sesi çıkmıyor. Çünkü onlar sesi çıktığında bir daha onlara milli takımı göstermiyorlar. Diyorlar ki eğer ki sesini çıkartırsan, adaletten yana olursan bir daha milli takım yüzü göremezsin. Biz ne dersek o olacak. Sen de dediğimize uyacaksın diyorlar. O da korkusuna ne yapsın? İşte milli takımdan gitmemek için, otellerde kalmak için, yurt dışına çıkmak için doğal olarak boyun büküyor. Boyun bükmesi olay belli yani. Olay belli. Yani diskalifiye edilecek. Yani Türkiye'de boks yani nasıl derseniz birçok şey söylerim. Size sabaha kadar anlatsam bitmez. Türkiye boksunun birçok nedeni var. Gerilemesinin sebebi birçok Türkiye boksunun içerisinde çok karmaşık olaylar var. Ben size dediğim gibi bunu anlatsam kafanız karışır. Yani ama zamanla bunu yavaş yavaş anlatacağız. Neler olduğunu, neler döndüğünü anlatacağız. Abi senin değer görmemenin de sikletinde çok etkisi var. Bence 75 kilometre olsaydın insanlar çok değer veriyor. Yok, alakası yok. Yani alakası yok. Kanalli olarak senin sikleti hafif ne oluyor yani? Yeter ki sen dövüş. Türkiye'de spor denince akla futbol geliyor. Çok normal, medya diğer sporlara değer verilmiyor ki. Aynen öyle. Sporla ilgilenen fazla siyasetle uğraşmamalı değil mi hocam? Aynen öyle. Ama Türkiye'de siyaset yapmıyorsan spor yapamazsın. Mutlaka siyasetin içinde olman gerekiyor. Abi ben küçük bir şehirde yaşıyorum. Toplamda 15 tane boksör var. Boks yapan hiçbiri benim sikletimde değil. Hepsi çok alt siklette. Bana göre ben kendi sikletimde bir rakibim olmadı hiç. Yani olmadığı için de senin en büyük şanssızlığın bu. Yani iyi bir antrenmanlardan verim alamazsın. Özellikle de modellerden, spaniklerden, yani sende bu eksi olarak kalır yani. Şans olması gerekiyor bazen. Düşün ki kilonda iyi bir tane rakibin var. O seni iyi yapar işte. Seni dövecek kapasitede bir rakibin varsa şükredeceksin. Aynen hocam, sizin söylediğiniz şeylerin hemen hemen aynısını Sedat Demir de söylemişti. Öyle yeteneklerin boksa küsmesi ciddi sorun. Şimdi düşün, Türkiye'de adam belver, örnek vereyim, manavcı, marangoz hepsi gelmiş. Ya şahsen ben antrenörlük belgesi aldığımda oradaydılar yani. Ben boks öğretiyordum. Yani adamlar antrenörlük belgeyi almaya gelmiş kasabı. Ya dedim ki
Abi siz kendi mesleğinizi yapsaydınız yani ne işiniz var boksta? Ya ne yapalım dedi. Bir belge alacağız dedi. Hoca da bizi dedi işte bir iki avla ringe çıkacak. Biz de antrenör olacağız dedi şehrimizde dedi. E, ekmek yiyeceğiz dedi. Ya şimdi bakıyorum arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın. Ben milli sporcuyum. Gençlik Spor Bakanlığı'na antrenörlük başvurusunu yaptım. Milli sporculuk üzerinden kontenjan atılmıştı. Bana Gençlik Spor Bakanlığı red verdi. Bak red verdi. Ben 21 yıl boks yaptım ve Gençlik Spor Bakanlığı bana red verdi. Şu anda belki de o antrenörlük belgesi alanlar Gençlik Spor İl Müdürlüklerinde marangoz olan, kasap olan, manavcı olan belki de şu an kadrolu bir şekilde antrenörlük yapıyor. Gerçekten bu ülkenin özellikle de boks sporunda hali işler acısı. Kendi şehrimden örnek vereyim. Kendi şehrimden örnek vereyim. Benim şehrimde, bak benim şehrimde antrenörlerin hepsinin başarısı araştırılsın. Hepsinin. Benimki kadar başarısı olan antrenör varsa benim başarım kadar ben onların hepsinin elini öpeceğim. Ama yok. Hepsi torpilli antrenör olmuş. Şu anda da kadrolu bir şekilde antrenörlük yapıyor. Ve benim o şehirde antrenör olmamı istemiyorlar. Niye istemiyorlar? Tek sebebi var. Çünkü ordu boksunu ben uçuracağım. Örnek. Ordu boksunu uçuracağım. Ordu boksunu Türkiye'de popülerleştireceğim. Ve Türkiye ile yarışır hale getireceğim. Önce Türkiye ile sonra dünya ile. Niye? Çünkü boksu biliyorum. Neden biliyorum? Kübalı antrenörlerle çalışmışım. Dünyaca ünlü antrenörlerle. Yani olimpiyat şampiyonu çıkartmış, dünya şampiyonu çıkartmış. Birebir lapa almışım. Ukrayna antrenörle çalışmışım. Çok iyi antrenörle. Yani Avrupa dünya şampiyonalarına gitmişim. Antrenörleri izlemişim. Ve onlardan birçok şey katmışım. Kendime birçok şey katmışım. Gözlemleyerek iyi boksörleri izlemişim. Yani her şeyiyle kendimi donanımlandırmışım. Ve şu an ben Gençlik Spor Bakanlığı'na antrenör başvurusunu yaptım. Orada gözüküyor. Red yediğim gözüküyor. Bunun da nedeni şu. Bakanlığın içerisinde bir takım oluşum benim boks sporu içerisinde görev almamam için elinden geleni ardına koymuyor. Elinden geleni ardına koymuyor. Ama gün gelecek bir gün o bakanlığa gittiğimde orayı çok kötü karıştıracağım. Karıştıracağım. Şu şekilde. Eğer ki ben bu yıllarca 8-9 yıl milli takımda kaldıysam 21 yıl boks yaptıysam sen benim antrenörlüğümün önünü kesemezsin. Kestiğinde de bunun bedelini ağır ödersin. Doğru mudur? Yani biz sonuçta ülkeye hizmet edeceğiz. Ülke için sporcu çıkaracağız. Sporcu geliştireceğiz. Bütün boksörler şu anda köşeye sıkıştırılmış, köşeye sıkıştırılmış, zavallı bir duruma düşürülmüş bir şekilde. Hepsi. Hepsine bak. Eski boksörlerin, milli boksörlerin hepsi sağda solda. Hiçbiri gündemde yok. Yani kendi başlarına bir dünya yaratmışlar. Bir ortam kurmuşlar. Boksu bu şekilde götürüyorlar. Bakalım nereye kadar götürecekler. Abi dur bakayım. Abi geçen gün sparringde yumruk yedim. Burnuma kafam fazla geriye gitti. Bu normal mi? Normal değil. Boynunu güçlendir. Abi Türkiye Boks Federasyonu iş yapmıyor mu? Yatıyorlar mı hep? Yani yatıyorlar diyemeyiz. Onlara da kendi mücadelesini veriyor. Doğruya doğru. Ama iyi yönetiyorlar mı dersen şahsen kesinlikle iyi yönetmiyorlar. Abi fitness hocası olan herkes boks antrenörü olabiliyor. Aynen öyle. İnşallah hocam gurur duyarız. İnşallah. Durum böylesi ülkedeki gençler nasıl motive oluyor boksör olmaya? Nasıl oluyor? Şimdi ben size söyleyeyim. Şu anda ülkede boks dalında bir oluşum var. Boyun büküyorsun. Eyvallah diyorsun. Hakkını yediklerinde de eyvallah diyeceksin. Sizsiniz diyeceksin. Tamam diyeceksin. Eğer hakkın yenildiğinde konuşursan eyvah eyvah. Artık onlar sana zulüm olurlar. Bu yüzden diyeceksin ki ben kendimi size bıraktım. İstediğiniz gibi beni kullanın. Yeri geldi beni takıma sokun. Geri geldi çıkartın. Yani nasıl biliyorsanız siz satrancı o şekilde oynayın derseniz sıkıntı yok. Ama derseniz ki ya bu maç benim hakkım. Ben ondan daha iyiyim. Daha çok çalışıyorum. Emek veriyorum dediğin an olay bitmiştir.
ipini çekerler. Ha de ki aslında bu gibi insanlar karşısında fazla susmamak gerekiyor. Konuşmak gerekiyor. Hakkını aramak gerekiyor. Çünkü eğer birileri bu şekilde ses çıkartmazlarsa bunlar birçok boksörün hakkını yiyecekler. Birçok boksörün hayatına mal olacaklar. O yüzden sesini çıkartan birileri olması gerekiyor benim gibi. Yani. Şimdi sorular gelsin arkadaşlar. Abi bu direkt vuruşlar güçlendirmek için şınav işe yarar mı? Bak şimdi eline demir al. Nasıl söyleyeyim? Yani şu iki parmağın kalınlığında demirleri al, kestir, avucunun içine gelecek şekilde ağırlıklarla yumruk at, barfiks çek, şınav çek yumrukların üzerinde ve o demirlerle şey yap. Gölge boksu yap. Ve yumruklarını çok hızlı at. Yani şu omuzun çenene vursun. Yani bu şekilde çalış. İşe yarar. Tabii ki yarar. Yani kollarını barfiks bunlar mesela iki demirden tutuyorsun. Kolların üzerine kalk. Yani bu şekilde de çalış. Hocam Roman Gonzalez hakkında ne düşünüyorsun? Pek göz önünde bir siklet değil ama acayip maçları var. Aynen Roman Gonzalez'i zaten seviyorum. Hani diyorum ya o boksörle maç yapmak istiyorum. İyi boksör işini yapıyor. Boksu iyi yapanlardan bir tanesi. Direkt yumruklar güçlenmek istiyorsan direnç bantları al. Onunla çalış. O bayağı hızlandırıyor. 2-3 ay düzenli çalışsan çok hızlı olur. Arkadaşlar hızınızı nasıl arttırırsınız? Bak ben size söyleyeyim bak. Şimdi hızınızı arttırmak istiyorsanız elinden geldiği kadar mesela o benchball topları var ya hızlı atacaksınız yumrukları. Çok hızlı çıkartacak. Hızlı daha hızlı. İster istemez artık yumruklarınız hızlanır. Yani sizin elinizde bu yani onu hızlandırmak. Yani yumruk gölge boksu yaparken çok hızlı yumruklar atın yani. Fırlatın yumruklara çıksın yani. Bu şekilde çalıştığınız zaman ister istemez zaten hızınız artacaktır. Abi maçın ortasında sizin nabız kaç oluyor? Yüzün üstünde mi yoksa altında mı? Vallahi benim nabız 100 mü, 1500 mi, 2500 mi ne olduğu belli değil. Yani benim nabız çok fazla çıkıyor. Şimdi Canelo Alvarez'in maçını açalım. Biraz maçta round round ilerleyelim. Sağlam kalbin olacak o zaman boksör olmak için. Aynen öyle. Şimdi 4.1 milyon izlenme Canelo Alvarez maçı. Şimdi Canelo Alvarez maçında biraz dur bakalım. Evet. Canelo Alvarez maçına geliyoruz. İlk round başladı. Şimdi oynuyorlar. İlk round. Knows that he can't get off to a slow start, which he usually likes to do. Daniel, why is that? Demek ki Türkiye'de boksör olmak yerine Survivor olmayı seçiyorlar. Aynen öyle. Yani en doğrusunu yapıyorlar. Bizon sitesinde özetini izledim. Hocam kendi kendine acaba. Az bir saniye ya. Burada
He's going to throw the Biraz daha net değil. Burada biraz daha bir saniye. Here we go. That jab will be effective even if it's just touching those gloves. Bivol's never been down. 11 KOs, 19 wins. Bakın arkadaşlar. Dimitri Pivol'un bak yumruğu burada. Boks yapan arkadaşlara söylüyorum. Left hand off the top of the head from Bizde rahmetli Sinan Şamil Sam vardı. Boks yapan arkadaşlar bak Dimitri Pivol'un hep yumruğu burada. Yani bu burada sürekli hazır olacak. Yani bunu şey gibi düşünün. Esas duruşta bir asker gibi düşünün. Veya örnek vereyim her an mermi atmayı bekleyen bir asker gibi düşünün. Karşısında düşman var. Her an mermi geldiğinde mermi atacak bir asker gibi düşünün. Bir saniye. Mermi attığında mermi gelecek bir asker. Mutlaka bu yumruk buradan her zaman burada olacak. Sabit. Yani bu sabit. Bunu burada olmayacak veya bunu aşağıda. Bu buradan sürekli geldiği an çıkacak buradan. Direkt buradan. Buradan geri yok böyle. Veya böyle yok. Buradan tık. But that fight was close on the scorecards at the time of the stoppage because of the sheer Bak çok kötü bak. punches, jabs specifically, that Kovalev was throwing. Bak şimdi. Canelo Alvarez ne yapıyor? Buradan böyle vuruyor. Buradan bu elini de açıyor bak atarken. Bak bunu da açıyor. O ara Dimitri Pivol alta vurduğunda şu yumruğunu direkt çıkarsa net bir şekilde çok rahat puan alıyor. Çok rahat. Bak şimdi. Bak burada bak. 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 Canelo Alvarez'in hiç belleri oynamıyor bak. Sabit düz boks. Hiç kandırmıyor. Bak hiç kandırmıyor. Bak. Yani yumrukları kolları gitmiyor. Yumrukları kolları gitmiyor. Bak. Dimitri Pivol ikili üçlü vuruyor. Vurduğu yumruklar Dimitri Pivol'un canını yakmıyor. Çok yumuşak yumruklar. Bak bir tane aparkat soktu. Aparkat etkili değil. Girmedi bile. Dimitri Pivol'a sokamadı bile. Paladin'de kaldı. Bak şimdi. Mike Tyson eşini öpüyor. Şu anda aşk yaşıyorlar. Mike Tyson'ı ben seviyorum. Ya neden bilmiyorum. Yani benim Mike Tyson'a da karşı son zamanlarda farklı bir şeyim başladı. Yani konuşma tarzı gerçekten çok güzel. Şimdi başladı. İkinci round başladı. Dimitri Pivol sürekli sollarına vuruyor bak. Sürekli vuruyor sollarını. Vuruyor. Orta distansla oynuyorlar. Canelo Alvarez bak hep bekliyor Dimitri Pivol'u. Bekliyor. Sokulmuyor hiç içeri. Bak Dimitri Pivol hep sollarını vuruyor. Canelo Alvarez'in yumrukları çok ağır. Çok ağır. Ayaklara duruyor. Duruyor, bekliyor, dümdüz bekliyor. Hiç kandırma yok, fent yok. Bekliyor, gardı yukarıda bekliyor. Bak bekliyor, hala bekliyor. Bak bekliyor. Dimitri Pivol da bekliyor. Bak şimdi Dimitri Pivol sollarını oynamaya başladı. Bak şimdi. Başladı. Bak. Yumruk attığında Dimitri Pivol geri çıkıyor. Biraz da ayakları hızlı olsa sağdan soldan bel hareketleriyle girse belki Dimitri Pivol'u yakalayacak. Mesela sağ bel hareketi yapıp sol kroşesiyle başlasa yakalayacak ama bunu yapmıyor. Bak şimdi. Canelo defense is extremely tight. It's really hard to get past that high guard. It really is. That's why you got to be content with just touching those Bak gloves. Dimitri Pivol vuruyor bak. Take what you can. And we saw Canelo Alvarez against Callum Smith. Bak boşa giden yumrukları. Boşa giden yumrukları. Çünkü görmüyorlar. Bak hiç konsantre değil. Hiç konsantre değil. Bak. Hiç konsantre değil. Yumruklar çok isabetsiz. Bak köşeden bekliyor Canelo Alvarez bak. Normalde bak. Çok zayıf yumruk. Çok zayıf. Bak. Dimitri Pivol bak cesaretlendi. Vurmaya başladı şimdi Canelo Alvarez'e. Bak ikili, üçlü, dörtlü. Bak başladı ikinci round. İkili, üçlü, dörtlü vurmaya başladı.
Bak sollarına sürekli vuruyor. Bak bellerini oynatmaya başladı Dimitri Pivot. İyi kapanıyor. Beagle trying to be the boss. Bak ikili, üçlü, dörtlü, beşli, altılı. Bak vuruyor. Çok zayıf yumruklar. Kanal Alvarez'de çok zayıf. And Daniel, we talk about Canelo having such great power. Bak aparkat vuruyor. 1, 2, 3. Is this more power than Beagle's used to, considering he's the heavier fighter? I would say so. Canelo Bak bekliyor Kanal Alvarez. Vur bana diyor, bekliyor. Bak bekliyor. Çünkü kondisyona güvenemiyor ki. Gidemiyor yani rakibin üzerine. Bak. Bak. Oo çok güzel bak bir sağ vurdu Dimitri Pivot. Here's Canelo going around the guard. That one, here's the left hand of Beagle. And Beagle comes right back with 3 or 4 punches of his own, backing up Canelo, which is something we're not accustomed to seeing is Canelo take a back step. Well, Chris, he wanted to Üçüncü round başladı. and Dimitri Bivol looks the part so far. Yeah, Dimitri Bivol looks sharp in these early rounds. He clearly has a good game plan. And Bak he is sürekli sollarına vuruyor Dimitri Pivot. Sürekli. Biraz daha cesaretlendi yani. Artık ilk iki rounddan sonra daha cesaretlendi. Daha rahat kendine geldi. Bak sürekli vuruyor külüşlü yumruklarla. Canelo'nun yumruklarına boşalıyor. Çok zayıf aparkatlar. Çok zayıf yumruklar. Canelo Alvarez'in. Bak. Bak. Canelo in the early stages of a fight take his time and then start to figure out his opponent and wear him down. Sergio, do you think you can do that against this bigger man? Yorumda hocam seni dinliyoruz. Ya ben bir şey söyleyeyim mi bu maçla ilgili? Yani Canelo Alvarez'in kim ne derse desin çok kötü dövüştüğü bir maç. Kondisyonu çok kötü. Yumrukları gitmiyor. Yani yumruk atmıyor. Şeyden değil. Kilo aldığından falan değil bu. Canelo Alvarez'in kondisyonu çok kötü. Çalışmamış yani. 2-2-4 yani.
Başlamadı round, dur. Bak şimdi buradan sağ kroşeyi vuruyor. Sağ kroşeyi vuruyor buradan. Dimitri Pivol biraz daha içe kapanıyor bak. Buradan sağ aparkatını gösterir gibi yapsa, sol kroşesine vursa buradan puan alacak. Normalde bunları yapan birisi Canelo Alvarez. Ama nedense o zaman şampiyonluğum vardı, özgüven vardı kendinde. O sandı ki bende korkacak, bir tane vurur, Emir Kağan gibi yatırırım devreyi kesin. Dur şuradan bakayım. Yatırırım dedik kesin, Benavidez maçını bekleriz Canelo'nun. Aynen öyle. Bak şimdi bekliyor Canelo Alvarez. Bekliyor. Zayıf bir şey yapıyor. Yumruklara böyle dengesi yerinde değil kaçarken. Eski ciddiyetli böyle kitlene Canelo, bak yumruğu böyle uzatıyor. Yani antrenmansız, performansı kötü. Yani konsantrasyonu, dikkat, her şeyi de alıp bak beller esnemiyor. Bekliyor. Bak vuruyor. Dimitri Pivol sürekli vuruyor. Bak ikili üçlü vuruyor. Yumruk alıyor. Cevap vermiyor geri. Bak yine vuruyor Dimitri Pivol. Sürekli vuruyor bak. Sürekli yumruk alıyor. Geldi sol sağ kroşe vurdu ama esnemedi bile Dimitri Pivol. Yani güçsüz vuruyor yumruklarını. Bak yine aynı şekilde. Vuruyor. Hep eline vuruyor. Bak hep eline vuruyor. Bir kandırayım, vurayım yok. Önceden ne yapardı? Şey yapardı. Kandırıp vururdu. Bak. Ama Dimitri Pivol da sağlam duruyor yani. Doğruya doğru. Hiçbir yumruğunu yemedi. Hep paledini aldı yumruklara. Bak. Zaten ölü gibi zaten. Halinden belli yani. Çok ağır duruyor. Ölü gibi. Yani o hırçın dövüşme yok. Eski o hırçınlığı yok. Bak ringe yaslandı. Dimitri Pivol sürekli buraya atak yapıyor. Yüzünde hiç deformasyon yoktu. Pivol'un geldiği gibi gitti. Çok rahat maç çıktı. Aynen öyle. Yani az önce bir yumruk aldı Dimitri Pivol. Bir tane aldı. Dördüncü roundda bir tane aldı. O da bir tane. Bak ikili üçlü yedi bak. İkili yumruklarını yedi. Bak hep boşa gitti yumruk. Kandırmadan vurdu, boşa gitti sağ yumruğu bak. Bir tane aparkat soktu. Hırçın olması için kondisyon lazım hocam. Hırçın. Aynen öyle. Bak şimdi Dimitri Pivol sürekli sollarına vuruyor. Alta, üstte sürekli vuruyor. Siz rövanşı ne düşünüyorsunuz? Olursa Erdal Bey. Rövanş %50-%50. Canelo Alvarez iyi çalışır, iyi performansla gelirse hiç belli olmaz ne olacağı. Bak. Bak hep bekliyor Dimitri Pivol, hep bekliyor. Bak hep vuruyor Dimitri Pivol sollarını. Bak kandırıyor, ayak fentlerini yapıyor Dimitri Pivol. Bak bunu diyordum. Dimitri Pivol bunları da yapması lazım. Sadece düz boks değil, ayak fentleri, kol fentleri, vücut fentleri, bunları hep yapması lazım. Abi sana göre Canelo'ya maçı kaybettiren şey neydi? Ya Canelo'ya maçı kaybettiren şey Dimitri Pivol'ü küçümsemesi, Dimitri Pivol'ü ciddiye almaması, kondisyonu, e, dikkati, örnek vereyim, refleksleri,
güçlü değil. Eskisi gibi kandırmıyor. Düz boks yaptı. Boşa giden yumrukları yani güce dayalı boksuna güvendi. O da burada tutmadı yani. Dimitri Pivol sağlam durdu karşısında. İyi maç çıkarttı. Bak 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 kombinelere bak. 10 tane yumruğu üst üste vurdu Dimitri Pivol. 10 tane. 10 tane yumruğu. Bak 5. roundda ardına 10 tane yumruk vurdu. Hepsini isabetli. Bak dağıttı yani. 5. roundda bak. Armut gibi yumruk alırsan maçı kaybedersin. Birini aldın yumruğun, ikisini niye alıyorsun, üçünü niye alıyorsun, birini aldın tamam kapan, kaç, bel hareketi yap. Veya rakibe sarıl, bir şey yap yani. Bunları yapabilecek kapasitede boksörsün. Dimitri Pivol dans etmeye başlıyor mu? İstese güzel dans ediyor Dimitri Pivol. Aslında Dimitri Pivol'den beklediğim bu yani. Ayak dansı esnek bak çok güzel dans ediyor bak şu an. Bunları yapması gerekiyor Dimitri Pivol'un. Bir tane sağ kroşe vurdu Canelo Alvarez. Güzel. Maçta da çok büyük bir ambiyans var yani şey var, enerji var ring etrafında. Bak dimdik duruyor Canelo, dimdik. Bunlar hep ona kaybettiriyor. Canelo gelirken çok iyi geldi ama ring içinde 3-4 rounddan sonra köşede Canelo'nun yüzünde kaybetti diyordu zaten. Canelo'nun suratı kızardı 7 yumruklardan. Niye kaybetti? Söylemeyeyim. İlk 2-3 Dimitri Pivol baktı ki ilk 2 round baktı ki bunda bir şey yok. Bak ben sana söyleyeyim. Ondan sonra başladı. Hani dedi ki bunun yumrukları belli, boksu belli. Yani ondan sonra ne yaptı? Aldele girdi yola yani. İlk 2 round bir yerde önemlidir. Rakibine gücünü hissettireceksin yani ağırlığını. Yani star olduğunu göstermezsen onu inandırmazsan star olduğunu o da yani sana hak ettiğin cezayı keser. Bak atıyor hep yumruklara boşa gidiyor Canelo. Elleri burada kafasını oynatıyor. Elleri burada. Bak. Bak bak. Üçlü, dörtlü yumrukları yedi bak. Elleri açık Canelo'nun bak. Hiç refleksleri kaçamıyor yumruklardan. Normalde bu yumruklar hiç yemezdi Canelo biraz. Bak. Paladine vuruyor. Sürekli paladine yumruk atıyor. Dimitri Pivol hep kapanıyor. İyi defans yapıyor. Yani hiç yumruk yemiyor. Bak bak. Dimdik duruyor bak. Kapandı dimdik duruyor. Bak. Böyle yumruk. Yakalayamıyor. Niye yakalayamıyor? Hızlı vuramıyor yumruklara. Yumruklara çıkmıyor. Yakalayamıyor Dimitri Pivol'u. İkili ataklar yapsa Dimitri Pivol'dan puan alıyor ama ikili üçlü ataklar yapmadığı için puan alamıyor. Çoklu vurmadığı için. Madem armut gibi yumruk yiyeceksin, doğal olarak yapış Dimitri Pivol'e. O vurduğunda sen de vur. O vurduğunda sen de vur. Akıllı boks. Dimitri Pivol. Bak kapanıyor, vuruyor. Bak tam solunu indirdiği anda Dimitri Pivol tam solun üzerine çok güzel kroşe vurabilir yatarak. Sağ kroşesini. Sağ kroşesini, sol aparkatını vurabilir bak. Ama o zamanlamayı çok iyi ayarlaması lazım ve çok hızlı atması lazım. Çünkü karşısında full konsantre bir Dimitri Pivol var. Yani kitlenmiş durumda Canelo Alvarez'e. Pivol Canelo'nun gardına vuruyor. Canelo o darbelerden bile etkileniyor. Herif çok sert vuruyor.
Bak çok güzel içeriden direkler vurdu Dimitri Pivol, kısa direklerle. Bak kandırmadan sol kroşe atıyor. Rakibi görüyor bunu. Gösterte gösterte atıyor. Yazık ya vallahi yani. Yazık. Throwing that jab to the chest. Jab to the chin. But look at the intelligent punching right there. Not falling off balance. Four shots. Step. Bak Dimitri Pivol bu maçta düz boks yapmadı. Bu maçta Dimitri Pivol rakibini kandırdı. Canelo Alvarez'i kandırıyor, kroşe vuruyor bak. Bak işte bak çok net puanları var Dimitri Pivol. Bak içeriden çok iyi vuruyor kısa yumruklarla. Bak oynuyor, dans ediyor. Canelo Alvarez çok kötüydü bu maçta. Bak. Ama yakalıyor Dimitri Pivol. We know Canelo can turn things around in a snap. The fight against Sergey Kovalev, as we talked about earlier, was very close until Canelo. Bak bekliyor Canelo Alvarez. Bak bekliyor. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Bekliyor. Dimitri Pivol sürekli sollarıyla vuruyor. Bak bekliyor. Bekledikçe yumruk alıyor. Compared to 6 round arrests. İkili üçlü yumruklarla vuruyor Dimitri Pivol bak. Sürekli vuruyor bunları. Pivol Pascal maçını izleyin. Pascal çok güçlü biri. 2 tane Canelo eder. Aspen Osmani sus hamur lekesini anında çıkarırım. İz bırakmam. At. Canelo bekliyor ki bir sürpriz olsun. Bir yumruk vurayım, knockout olsun. Yani Sergey Kovalev gibi zannetti o. Diğer boksörler gibi, Emir Kağan falan gibi zannetti herhalde. Ama her boksörü knockout edemez. 2-2-4. Her boksörü knockout edeceksin diye bir şey yok. Bir tek dünyada Canelo Alvarez dayanıklı değil yani. Ondan dayanıklı olan bir sürü boksör var. Yani o zannediyor ki vuracağım, herkes yatacak zannediyor. Son 11. round, 12. round. Öyle bir dünya yok işte. Bak. Yumruğu yiyor Dimitri Pivol, hemen ardından cevap veriyor. Yumruğu alıyor paladına, hemen ardından cevap veriyor. Bak kilo işte hemen. Yumruğu aldıktan sonra hemen cevap veriyor. Abi kendini Wilder zannediyor işte. Wilder'da Farid Medar olmuştu. Aynen öyle. Bravo, güzel yorum yaptın. Güzel yorum yaptın. Bravo. Ruslar bu işte çok iyiler, disiplinliler, sertler, sorumluluklarını iyi biliyor. Aynen öyle. Pivol etkiye tepki veriyor, hemen karşılık veriyor. Aynen öyle.
Abi adam çok fazla yorulmuş ya. Canelo çok fazla yorgun gözüküyor bak. Çok fazla yorgun gözüküyor. Bak. Normalde o hiç bu kadar yorgun gözükmezdi yani bu roundlarda. Ha kaçıncı round ya? Daha 8. round ya, çok yorgun ya. Bak çok güçsüz vuruyor yumruklara bak. Gidemiyor, yaklaşamıyor. Ayaklarını aktif kullanmıyor. Niye? Ayakları kalmış olduğu yerden. Çalışmamış. Ayakların iyi olmayınca rakibi nasıl yakalayacaksın? Ayakların iyi olmayınca rakibe nasıl yumruk vuracaksın? Hep söylemiyoruz mu? Boksta ayakların yoksa hiçbir şey yok. Senin anahtarın, ayakların, sol yumruğun, anahtarın, ayakların. Bunlar olmadan olmaz. Bak. Yumruk atıyor ama çok güçsüz vuruyor. Yani artık bitik vuruyor yani. 8. roundda yumruk atıyor ama çok güçsüz. Bak yatır dibe Dimitri Bivol vuruyor. 3'lü, 4'lü, 5'li. Bak. Bak. İyi kaçtı bunlardan. Allah'tan bir iki yumruktan kaçtı. Bak 3'lü, 5'li. Bak vuruyor Dimitri Bivol. Bekliyor Canelo. Bekliyor. Elleri aşağıda bekliyor. Dimitri Bivol yukarı aşağı vurmuş gibi yukarı bir kroşe vursa hepsini alacak yani bunların bak. Eller aşağıda bekliyor ringin dibine. Çok kötü maç, çok kötü maç. Bak. Bekliyor ringin dibine. Bak. Aynen öyle. Golden Boy hasbullah iyi tespit. Vallahi Dimitri Bivol çok rahat maç aldı bence. Bak ikili üçlü vuruşlar, bir de dörtlü vuruşlar bak. Vallahi Dimitri Bivol bu kadar zor kolay maç olacağını zannetmiyordum. Ama beklediğimden çok kolay geçti bence maç. Çok rahat maç yaptı. Hiçbir şekilde zorlanmadı. Birazdan yayını kapatacağım. 15 dakika sonra falan. Arkadaşlar 15 dakika sonra yayını kapatacağım, haberiniz olsun. Tüm rahatları aldı hocam. Aynen öyle. Bak. Canelo çok kötü ya bu maç. Performansı çok kötü. Boksu çok kötü. Yani bu maç kötü ama bu maç. Pozisyonuna düştü. Floyd Mayweather'la yaptığı maç pozisyona düştü. Aynı pozisyon. Fark eden bir şey yok. Hatta onda yine biraz daha iyiydi. Bunda daha kötü. Bivol maçta 3-0 başladı. Hem seyirciler tarafından hem Canelo gibi birileri ringe çıkmasına. Tabii ki 3-0 geride başladı. Yani düşünün diyorum ya, o kalabalık Canelo diyor. Yani o ışıklar, o Canelo Alvarez'in ringe gelirken, yani düşünün ki Pivol'un yerinde sizsiniz. Yuhalanıyorsunuz ringe gelirken. Düşünün Canelo'nun bir süperstarın evinde ona karşı mücadele ediyorsun. Yani bu baskıyı, bu psikolojik baskıyı kaldırmak kolay mı yani? Bu tarz maçlarda dövüşmek kolay mı yani? Bir Dimitri Bivol açısından düşünün bakalım yani. Onun yerine kendinizi koyun. Yani öyle çok kolay değil. Bak şuradaki taraftara bak. Nasıl bir uğultu var yani stadyumun içerisinde. Yani ortalık yıkılıyor. Dimitri Bivol sürekli yumruk atıyor. Dimitri Bivol'un en büyük bu maçta ona kazandıran ne? Bol yumrukları. Akıllı boks yapması, yerinde vurması. Yani üçlü, dörtlü, beşli, altılı yumruklar atması, hep göz doldurdu bunlar. Benim izlediğim en çok darbe aldığı maç Canelo'nun yüzüne böyle.
Bak. Bak kaçıp vurdu. Canelo Alvarez işte bunları yapması lazım. Özellikle de bak üçlü beşli kroşelerini çok vurması lazım. Alta üstte. Mesela bir 2 3 4 5 6 7 8 bunları çok vurması lazım. Bu yumrukları Dimitri Pivole. Bundan maç alacaksa. 12 round boyunca. Yoksa bu ismi geçemez. Zor. Bu şekilde boks yapmazsa çok zor. Bak rahat bırakıyor Dimitri Pivole. Bak rahat bırakıyor Dimitri Pivol istediği boksu yapıyor. Rahat rahat oynuyor. Bak üzerine geliyor bak. Bekliyor Dimitri Pivol'u bekliyor. Bak kandırdı ayak kendiyle kandırdı Dimitri Pivol bak. Bak köşede. Altı üstte vuruyor bak. İkili üçlü dörtlü vuruşlar yaptı bak Dimitri Pivol. Yumruklarını çok güçsüz vuruyor Canelo Alvarez. Bak çok açılıyor aslında bak çok açılıyor. Yumruğa şu anda çok açık durumda Canelo Alvarez. Dimitri Pivol de vurmuyor. Vursa daha çok vuruyor aslında. Zayıf vurduğu için Dimitri Pivol'e hiç işlemiyor bile yumruğu. Yani Dimitri Pivol üzerinde bir etki yaratmıyor yani. Bak zayıf. Zayıf yumruklar. Bitik vuruyor şu anda zaten. 9. roundda. Güçsüz yumruklar. Bak çok zayıf. Çok zayıf. Bak yumruğu atıyor taviye kalkıyor. Dokuzuncu round bitti. Real Steel filminin final dövüşündeki sahne geldi aklıma. Hocam maçta izlemediyseniz izleyin. Olur izlerim. Bak Dimitri Pivol'ün hocası çok iyi. Bak o yaşlı adam bak. O yaşlı adam çok iyi bak. Bak çok yumruk atıyor. 1-2, 1-2-3. Bak 1-2, 1-2-3 diyor. Bel hareketi yap diyor, vur diyor, oyna diyor. Bak böylece bekliyor bak. Sürekli vuruyor Dimitri Pivol. Sürekli yumruk çıkartıyor. Bak bak. Canelo'nun yumruklarına boşa alıyor. Bak ikili üçlü yakaladı yine Canelo'yu. Aslında Dimitri Pivol'a bazen panik yaptırmaya çalışıyor ama Dimitri Pivol sakin olduğu için yapmıyor paniği. Gayet sakin duruyor.
Bak yuhalıyorlar. Canelo Alvarez'i yuhalıyorlar tribün etrafında. Kötü maç yapıyor çünkü. Bak çok iyi yakaladı bak sağ direkte. 10. hatta net bir puan aldı bak Dimitri. Daniel, what should Canelo be doing differently? I feel like Canelo should be taking it a little bit more seriously. It's good to slip punches. It's good to be good defensively. When you're down, and I feel like he knows it's a small responsibility. He may be down. He got to do something better. He got to step it up. I think this is a fight where Canelo's heavy feet. I mean, it benefits him to keep his feet planted because he's so explosive. Çok yoruldu Canelo Alvarez çok. Well, Canelo is chasing greatness by being in this division, and he's going to have to be great the rest of the way to win this. Avni 2 round zor dayandı. Pivol 10 round daha. O sene de gardını kapatıp rakip He's even getting closer to Canelo here, letting himself be in Canelo's range, maybe because he's seeing less of kind of power from Canelo. Right hand scores for Bivol. Let's check in with Chris Mannix's scorecard. Now got Dimitri Bivol in complete control despite the moment 97-93 on my scorecard. Canelo Alvarez will intervene bak 93-97 to win this fight. yani 93-97 puanlar bak yakın daha 11. round. Judges panel look here tonight. Bak They'll get it right. I'll say this, it's one of the best judging panels you can ask for. Tim Cheatham, Dave Moretti, Steve Weisfeld, who I consider the gold standard when it comes to boxing judges. These are the best, some of the best of the best in all of boxing. adam şikeyle niye dayak yesin ki? Bak şimdi Dimitri Pivol'e kaldırdı. Yukarı kaldırdı. O kadar hazır enerjisi de gitti. Adil bir puanlama 118-112 falan olması lazımdı. Bak yine yakaladı. Özellikle 11. roundda yine üçlü dörtlü kombinelere vurdu net bir şekilde. Bak. Çok güçsüz abi. Gücü yok yani. Belli yani. Kondisyonu yok. Güçsüz gidiyor yumruklara. Yani bir enerji düşüklüğü var yani üzerinde. Yayını kaçırmışım ya. Olsun. Ya nasıl olsun. Sonra öyle kötü yumruklar atıyor ki Canelo Alvarez yani hiç beklenmeyen yumruklar. Yani önceden o net vuruşları, böyle isabetli vuruşları, nokta vuruşları, hızlı, çevik vuruşlar hiçbirisi yoktu şu an. Aslında yaptığı zaman Dimitri Pivol'e eşliyor ama yapamıyor işte, gitmiyor. Canelo'ya yakışmadı, ben çok şaşırdım. Canelo odak ve kondisyonu olarak çok geride kaldı.
So Daniel, if you're Dimitri Bivol here in the 12th round, how do you approach it? You close the show. You are a champion. Making another Erdal hocam Golovkin siklet yükseltip Pivot'a meydan okusa olmaz mı? Pivot'u yenerse kendisini Kanarya'dan daha iyi atlamış olur. Yani her şey olabilir. Yani Pivot tarzı bir boksör lazım Dimitri Pivot'u yenmek için. Prese dayalı. Sonra bak boşa giden yumruklar ama Dimitri Pivot de iyi boşalıyor. Uzanma mesafesi çok iyi. Ya öyle yumruk var ya vallahi bak çok yumuşak yumruk atıyor. Yani Canelo hiç bu yumruklar atır demezsin yani bak. Pamuk gibi yumruk atıyor bak. İkili üçlü vurdu bak. İkili üçlü bak. Dimitri Pivot. Bak bak kroşeler her şeyi vuruyor Dimitri Pivot. Niye? Çünkü kötü yani. Performansı kötü. Kalıyor olduğu yere bak. Bak. Ben hiç bu şekilde kötü görmedim Canelo Alvarez. Doğruya doğru yani. Yenildiği maçlarda bile görmedim. Yenildiği maçta. Her şeyi düşünmeleri lazım artık. GG 40 yaşına geldi. Bak. Çok zayıf yumruklar vuruyor Canelo'da. Bak. Callum Smith devesi Pivot'dan daha uzun olmasına rağmen Canelo'ya böyle baskı kuramamıştı. Demek ki biraz daha yetenekli olmak lazım. Aynen öyle. Hocam ağzınıza emeğinize sağlık. Bana müsaade resepsiyonda mesaideyim. Hayırlı akşamlar. Cümleden hayırlı akşamlar hocam. Ben de zaten kapatacağım şimdi zaten. Neler yapmadı ya. Dimitri Pivot çok iyi görüştü. Güzel yayında, iyi sohbet, iyi değerlendirme oldu. Boks fanlarına teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. İyi akşamlar. İyi akşamlar kardeşim. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Şu sonucu bakacağım. Dimitri Pivot nereye kalkacak? Sonra da yayını kapatacağım zaten. Son sorularınızı sorabilirsiniz. Tamam bit. Keşke Usyk dövüşse. Hocam Pivot çok iyi performans gösterdi ama Canelo sanki mental olarak bu sıkıntısı vardı. Yani çok garip geldi. Yani mental olarak aynen bir sıkıntısı var Canelo Alvarez'in. Bunda sana katılıyorum. Yani vardı. Garip geldi ama Pivot gerçekten çok güzel dövüştü, hakkını yemem. Aynen Pivot'un zaten hakkını yemiyoruz. Yani Pivot
Yani güzel maç yaptı. Akıllı boks. Bir sonraki canlı yayın ne zaman böyle büyük bir maç olduğunda yine yaparız. Onu konuşuruz. Şimdilik canlı yayını kapatıyoruz. Bakalım yine büyük bir maç olduğunda canlı yayın yapacağız. Son soruları alalım arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, sevgili arkadaşlar, yayını kapatalım. Ben de yoruldum, boynum tutuldu. Sürekli ekrana bak, ekrana bak. Bazen geri yaslanıyorum ama yine de şey yapıyorum yani yoruluyor insan sürekli. Sabit dur, sabit dur. Son sorular gelsin arkadaşlar. Veya iyi akşamlar deyip yayından çıkabilirsiniz. Abi şimdiye kadar Türkiye'de en iyi boksörler kim senin için? Sinan Şamisam. Sinan Şamisam. Son soruları söyleyin arkadaşlar. Yayını kapatalım. Yayını kapatalım. Yoruldum. Boynum tutuldu. Artık sağlık sorunu yaşamaya başladım. Neden izledim? Yine tekrardan bir tekrar etmek için izledim. Yani bazı yerleri anlatmak için. Bundan sonraki bu şekilde yapacağım maçları. Böyle büyük maçları bu tarz anlatacağım canlı yayında. Rahat rahat anlatacağım. Böyle daha iyi oluyor. Yani fanları anlatıyorsun mesela. Rahat rahat hangi roundda nasıl dövüştüğü, nerede hatası var. Yani bunları anlatmak daha iyi oluyor. Yani onların da anlaması açısından güzel oluyor. Arkadaşlar son soruları alalım. İyi akşamlar deyin. Ben de size iyi akşamlar deyin. Canlı yayını kapatacağım şimdi. Ee, Kanal numarası Dimitri Pivol yazdığın zaman çıkıyor zaten. Oradan izlersin. YouTube'da var zaten. Arkadaşlar iyi geceler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki canlı yayında tekrar görüşürüz. Bir sonraki paylaştığım videoda önemli bir konu olursa boksörle ilgili maç öncesi, maç sonrası analizlerimiz her zamanki gibi devam edecek. Boksörle ilgili haberler paylaşacağız. Maçlarla ilgili ne zaman olduğunu, hangi tarihte olduğunu paylaşacağız. Teknik videolar paylaşacağız. Zamanla birçok içeriği burada paylaşacağız. Maç esnasında yayın yapsan hocam iyi geceler şimdiden olacak. Öyle bir zaman olacak ki bütün maçları yayınlayacağız canlı bir şekilde. Yani yayınlayacağız dediğim canlı yani yayınlayamam çünkü yasak. Telif hakkına giriyor ama maçı izleyip size anlatacağız. İyi geceler. Herkese iyi geceler arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar da varsa abone olmayı unutmasınlar. Bildirimlerde zile tümünü işaretlesinler. Çünkü ilk attığı videodan haberdar olacaklar. Yani video direkt bildirim gelecek. Görüşmek üzere. İyi geceler arkadaşlar.